Mesnevi, Mevlana Celaleddin Rumi. Mesnevi kelimesi Arapça olup sözlük anlamı ikişerli demektir. Edebiyatta ise her beyti kendi arasında kafiyeli manzum söz söylemek olup beyit sınırı olmadığı için uzun eserlerde tercih edilen bir nazım türü olmuştur. Mevlana'nın Mesnevi nazım türünde yazdığı ve bizzat adını Mesnevi olarak kendisinin koyduğu eseri günümüzde de olduğu gibi yazıldıktan sonra anlam değiştirerek Mevlana'nın Mesnevisini akla getirir olmuştur. Mesnevi, Gönüller Sultanı Hazreti Mevlana'nın bu nazım türünde yazmış olduğu bir eserdir. Mesnevi'nin yazımı Mevlevi kaynaklarında Mesnevi'nin ilk 18 beytini Mevlana'nın bizzat kendisinin yazdığı diğer kısımlarını söyleyerek Çelebi Hüsamettin'e yazdırdığı, her cildin bitiminde Çelebi Hüsamettin tarafından Mevlana'ya okunduğu, gerekli yerlerin düzenlemesi yapıldıktan sonra yine Çelebi tarafından temize çekildiği biçiminde anlatılmaktadır. Yazılış hikayesi kısaca şöyledir. Hüsamettin Çelebi bir gece Mevlana'ya gelerek onunla baş başa kaldığı sırada baş koyup dedi ki, "Gazel divanı çoğaldı. Bunların sırlarının nurları deniz ve karaların, doğu ve batının her tarafını kapladı. Allah'a hamdolsun, bütün söz söyleyenler bu sözlerin yüceliği karşısında şaşa kaldılar. Eğer Senayi'nin ilahiname yani hadika tarzında ve mantık-ı tayrın vezninde bir kitap yazılsa, bu bütün insanlar arasında bir hatıra olarak kalır, aşıkların ve dertlilerin can yoldaşı olur. Bu son derece büyük bir merhamet ve inayet olacaktır. Bu kulunuz da ister ki değerli dostların yüzlerini sizin kutlu yüzünüze çevirip başka bir şeyle meşgul olmasınlar. Artık bundan sonrası Mevlana'nın lütuf ve inayetine kalmıştır." Bunun üzerine Mevlana hemen mübarek sarığının içinden külli ve cüz'i bütün sırları açıklayan bir cüz çıkartıp Çelebi Hüsamettin'in eline verdi. Bunda Mesnevi'nin başında bulunan 18 beyit yazılıydı. Mesnevi'nin konuları hakkında birkaç cümleyle fikir beyan etmek oldukça zordur. Çünkü Mesnevi'de hemen hemen akla gelebilecek her konuda bilgi verilmiş. Ayet, hadis ve hikayeler yoluyla da bu bilgiler daha iyi aktarılmaya çalışılmıştır. Kur'an'ın tefsiri ve Allah aşıklarının kitabı olarak da nitelendirilen Mesnevi, Mevlana'ya göre hakikate ulaşma ve yakın sırlarını açma hususunda din temellerinin temelidir. İşte Mevlana bu amaç doğrultusunda hikmetli sözleri ve gizli sırları açarken sıkça hikayelere başvurur. Bu hikayelerin arasında başka bir konuya girer, sonra tekrar başladığı hikayeye geri dönerek öğütler içeren beyitleri sıralar. Bununla da yetinmez. Ayet ve hadislerden delil getirerek vermeye çalıştığı fikirlerin iyice anlaşılmasını amaçlar. Bütün bunlarla birlikte Mesnevi'yi anlamanın öyle kolay olmadığını da belirten Mevlana, eserini Vahdet Dükkanı olarak nitelendirir ve okuyanlara şöyle der: "Bu kitap masal dinleyene masaldır. Fakat bu kitapta halini gören, bu kitap vasıtasıyla kendini tanıyan, anlayan da er kişidir. Mesnevi Nil Irmağı'nın suyudur. Kıptiye kan görünür ama Musa kavmine sudur." Bu sözün düşmanı gözüme cehennemde tepetaklak olmuş bir halde görünüyor. 1. Defter. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dinle. Bu ney nasıl şikayet ediyor, ayrılıkları nasıl da anlatıyor. Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek kadın herkes ağlayıp inledi. Ayrılıktan parça parça olmuş kalp isterim ki iştiyak derdini açayım. Aslında uzak düşen kişi yine kavuşma zamanını arar. Ben her cemiyette ağladım, inledim. Kötü hallilerle de eş oldum, iyi hallilerle de. Herkes kendi zannınca benim dostum oldu ama kimse içimdeki sırları araştırmadı. Benim esrarım feryadımdan uzak değildir. Ancak her gözde, kulakta onur yok. Ten candan, can da tenden gizli kapaklı değildir. Lakin canı görmek için kimseye izin yok. Bu neyin sesi ateştir, hava değil. Kimde bu ateş yoksa yok olsun.
Aşk ateşidir ki neyin içine düşmüştür. Aşk coşkunluğudur ki şarabın içine düşmüştür. Ney dosttan ayrılan kişinin arkadaşı, haldaşıdır. Onun perdeleri perdelerimizi yırttı. Ney gibi hem bir zehir hem bir tiryak. Ney gibi hem bir hemdem hem bir müştak kim gördü? Ney kanla dolu olan yoldan bahsetmekte. Mecnun aşkının kıssalarını söylemektedir. Bu aklın merhemi akılsızdan başkası değildir. Dile de kulaktan başka müşteri yoktur. Bizim kederimizden günler vakitsiz bir hale geldi. Günler yanışlarla yoldaş oldu. Günler geçtiyse geçip gitsin, korkumuz yok. Ey temizlikte nazire olmayan, hemen sen kal. Balıktan başka her şey suya kandı. Rızkı olmayana da günler uzadı. Ham pişkinin halinden anlamaz, öyleyse söz kısa kesilmelidir vesselam. Ey oğul, bağı çöz, azad ol. Ne zamana kadar gümüş altın esiri olacaksın? Denizi bir testiye dökersen ne alır? Bir günün kısmetini. Harislerin göz testisi dolmadı. Sedef kanaatkar olduğundan inciyle doldu. Bir aşk yüzünden elbisesi yırtılan, hırstan, ayıptan adam akıllı temizlendi. Ey bizim sevdası güzel aşkımız, şad ol. Ey bütün hastalıklarımızın hekimi. Ey bizim kibir ve azametimizin ilacı. Ey bizim eflatunumuz, ey bizim calinusumuz. Toprak beden aşktan göklere çıktı. Dağ oynamaya başladı, çevikleşti. Ey aşık, aşk Tur'un canı oldu. Tur sarhoş, Musa da düşüp bayılmış. Zamanımı beraber geçirdiğim arkadaşımın dudağına eş olsaydım, sırlarına tahammül edecek bir hemden bulsaydım, ney gibi ben de söylenecek şeyleri söylerdim. Dildeşinden ayrı düşen 100 türlü namesi olsa bile dilsizdir. Gül solup mevsim geçince artık bülbülden maceralar işitemezsin. Her şey maşuktur, aşık bir perdedir. Yaşayan maşuktur, aşık bir ölüdür. Kimin aşka meyli yoksa o kanatsız bir kuş gibidir vah ona. Sevgilimin nuru önde artta olmadıkça ben nasıl önü sonu idrak edebilirim? Aşk, bu sözün dışarı çıkıp yazılmasını ister. Ayna gammaz olmaz da ne olur? Aynan bilir misin neden gammaz değil? Yüzünden tozu pası silinmemiş de ondan. Padişahın bir halayya aşık olup satın alması, halayığın hastalanması, onu iyi etmek için tedbiri. Ey dostlar! Bu hikayeyi dinleyiniz. Hakikatte o bizim bugünkü halimizdir. Bundan evvelki bir zamanda bir padişah vardı. O hem dünya hem din saltanatına malikti. Padişah bir gün hususi adamları ile av için hayvana binmiş giderken ana caddede bir halayık gördü. O halayığın kölesi oldu. Can kuşu kafeste çırpınmaya başladı. Mal verdi, o halayığı satın aldı. Onu alıp arzusuna nail oldu. Fakat kazara o halayık hastalandı. Birisinin eşeği varmış fakat palanı yokmuş. Palanı ele geçirmiş, bu sefer eşeği kurt kapmış. Birisinin ibriği varmış fakat suyu elde edememiş. Suyu bulunca da ibrik kırılmış. Padişah sağdan soldan hekimler topladı. Dedi ki, ikimizin hayatı da sizin elinizdedir. Benim hayatım bir şey değil, asıl canımın canı odur. Ben dertliyim, hastayım, dermanım o. Kim benim canıma derman ederse benim hazinemi, incimi ve mercanımı o aldı demektir. Hepsi birden dediler ki, canımızı feda edelim, beraberce düşünüp beraberce tedavi edelim. Bizim her birimiz bir alem Mesih'idir, elimizde her hastalığa bir ilaç vardır. Kibirlerinden Allah isterse inşallah demediler. Allah da onlara insanların acizliğini gösterdi. İnşallah sözünü terk ettiklerini söylemeden maksadım, insanların yürek katılığını ve mağrurluğunu söylemektir. Yoksa arızi bir halet olan inşallah söylemeyi unuttuklarını anlatmak değildir.
Hey gidi, nice inşallah diliyle söylemeyen vardır ki canı inşallahla eş olmuştur. İlaç ve tedavi neviinden her ne yapıldıysa hastalık arttı, maksatta hasıl olmadı. O halayıkcağız hastalıktan kıl gibi olunca padişahın kanlı gözyaşı ırmağa döndü. Kazara sirkengübün safrayı arttırdı. Badem yağı da kurulup tesirini göstermeye başladı. Kara helileyle kabız oldu, ferahlığı gitti. Su, neft gibi ateşe yardım etti. Halayığın tedavisinde hekimlerin aciz kalmalarını padişahın anlaması, Allah tapusuna yüz tutması ve bir uluyu rüyada görmesi. Padişah hekimlerin aciz kaldıklarını görünce yalın ayak mescide koştu. Mescide gidip mihrap tarafına yöneldi. Secde yeri gözyaşından sırılsıklam oldu. Yokluk istirakından kendisine gelince ağzını açtı. Hoş bir tarzda metü senaya başladı. En az bahşişi dünya mülkü olan Allah'ım, ben ne söyleyeyim? Zaten sen gizlileri bilirsin. Ey daima dileğimize penah olan Allah, biz bu sefer de yolu yanıldık. Ama sen, ben gerçi senin gizlediğin şeyleri bilirim, fakat sen yine onları meydana dök dedin. Padişah ta can evinden coşunca bağışlama denizi de coşmaya başladı. Ağlama esnasında uykuya daldı. Rüyasında bir pir göründü. Dedi ki, ey padişah, müjde, dileklerin kabul oldu. Yarın bir yabancı gelirse o bizdendir. O gelen hazık hekimdir. Onu doğru bil, çünkü o emin ve gerçek erenlerdendir. İlacında kati sihri gör, mizacında da hak kudretini müşahede et. Vade zamanı gelip gündüz olunca, güneş doğudan görünüp yıldızları yakınca, rüyada kendine gösterdikleri zatı görmek için pencerede bekliyordu. Bir de gördü ki, faziletli, fevkalade hünerli, bilgili bir kimse, gölge ortasında bir güneş, uzaktan hilal gibi erişmekte, yok olduğu halde hayal şeklinde var gibi görünmekte. Ruhumuzda da hayal yok gibidir. Sen bütün bir cihanı hayal üzere yürür gör. Onların başları da, savaşları da hayale müstenittir. Övünmeleri de, utanmaları da bir hayalden ötürüdür. Evliyanın tuzağı olan o hayaller, Allah'ın bahçelerindeki ay çehrelilerin akisleridir. Padişahın rüyada gördüğü hayal de o misafir pirin çehresinde görünüp duruyordu. Padişah bizzat mabeyincilerin yerine koştu. O gayipten gelen konuğun huzuruna vardı. Her ikisi de aşinalık, yüzgeçlik öğrenmiş bir tek denizdi. Her ikisi de dikilmeksizin birbirine dikilmiş, bağlanmışlardı. Padişah, benim asıl sevgilim sensin, o değil. Fakat dünyada iş işten çıkar. Ey Aziz, sen bana Mustafa'sın, ben de sana Ömer gibiyim. Senin hizmetin uğrunda belime gayret kemerini bağladım, dedi. Muvaffakiyetler vereceği Ulu Allah'tan muvaffakiyet ve bütün ahvalde edebe riayet dileyiş, edepsizlik ve terbiyesizliğin pek kötü zararları. Allah'tan edebe muvaffak olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse Allah'ın lütfundan mahrumdur. Edebi olmayan yalnız kendine kötülük etmiş olmaz, belki bütün dünyaya ateşe vermiş olur. Alışverişsiz, dedikodusuz Allah sofrası gökten iniyordu. Musa kavmi içinde birkaç kimse terbiyesizce hani sarımsak mercimek dediler. Ondan sonra gökyüzünün sofrası, ekmeği kesildi. Ekme, belleme, ortak sallama kaldı. Sonra İsa şefaat edince Hak yemek sofrası ve tabaklarla ganimetler gönderdi. Yine küstahlar edebi terk ederek sofradan yemek artığını aşırdılar. İsa bunlara yalvardı. Bu devamlıdır, yeryüzünden kalkmaz, bir ulu kişinin sofrası başında kötü zanla düşmek ve harislik etmek küfürdür dedi. O rahmet kapısı hırslarından dolayı bu görmedik dilencilerin yüzlerine kapandı. Zekat verilmeyince yağmuru bulutu gelmez. Zinadan dolayı da etrafa veba yayılır.
İçine kasavetten, gussadan ne gelirse korkusuzluktan ve küstahlıktan gelir. Kim dost yolunda pervasızlık ederse erlerin yolunu vurucudur. Namert odur. Edepten dolayı bu felek nura gark olmuştur. Kim dost yolunda pervasızlık ederse erlerin yolunu vurucudur. Namert odur. Edepten dolayı bu felek nura gark olmuştur. Yine edepten dolayı melekler masum ve tertemiz olmuşlardır. Güneşin tutulması küstahlık yüzündendir. Bir melek olan Azazil de yine küstahlık yüzünden kapıdan sürülmüştür. Padişahın kendisine rüyada gösterilen veli ile görüşmesi. Kollarını açıp onu kucakladı. Aşk gibi gönlünü aldı. Canının için çekti. Elini alnını öpmeye, oturduğu yeri, geldiği yolu sormaya başladı. Sonra sonra odanın baş köşesine kadar çekti ve dedi ki, "Nihayet sabırla bir define buldum. Ey vuslatı her sualin cevabı, senin yüzünden nişliğin anahtarıdır sözünün manası. Ey vuslatı her sualin cevabı, senin yüzünden müşkül konuşmaksızın dedikodusuz hallolur gider. Sen gönlümüzde onların tercümanısın. Her ayağı çamura batanın elini tutan sensin. Ey seçilmiş, ey Allah'tan razı olmuş ve Allah rızasını kazanmış kişi, merhaba. Sen kaybolursan hemen kaza gelir, feza daralır. Sen kavmin ulususun, sana müştak olmayan, seni arzulamayan bayağılaşmıştır. Bundan vazgeçmezse." O ağırlama, o hal hatır sorma meclisi geçince o zatın elini tutup hareme götürdü. Padişahın hastayı görmek üzere hekimi götürmesi. Padişah hastayı ve hastalığını anlatıp sonra onu hastanın yanına götürdü. Hekim hastanın yüzünü görüp nabzını sayıp idrarını muayene etti. Hastalığının arazını ve sebeplerini de dinledi. Dedi ki, öbür hekimlerin çeşitli tedavileri tamir değil, büsbütün harap etmişler. Onlar iç ahvalinden haberdar değildirler. Körlüklerinden hepsinin aklı dışarıda. Hekim hastalığı gördü, gizli şey ona açıldı. Fakat onu gizledi ve sultana söylemedi. Hastalığı safra ve sevdadan değildi. Her odunun kokusu dumanından meydana çıkar. İnlemesinden gördü ki o gönül hastasıdır. Vücudu afiyettedir ama o gönlü tutulmuştur. Aşıklık gönül iniltisinden belli olur. Hiçbir hastalık gönül hastalığı gibi değildir. Aşığın hastalığı bütün hastalıklardan ayrıdır. Aşk Allah sırlarının usturlabıdır. Aşıklık ister o cihetten olsun, ister bu cihetten, akıbet bizim için o tarafa kılavuzdur. Aşkı şerh etmek için ne söylersem söyleyeyim, asıl aşka gelince o sözlerden mahcup olurum. Dilin tefsiri gerçi pek aydınlatıcıdır, fakat dile düşmeyen aşk daha aydındır. Çünkü kalem yazmada koşup durmaktadır ama aşk bahsine gelince çatlar, aciz kalır. Aşkın şerhinde akıl çamura saplanmış eşek gibi yattı kaldı. Aşkı, aşıklığı yine aşk şerh etti. Güneşin vücuduna delil yine güneştir. Sana delil lazımsa güneşten yüz çevirme. Gerçi gölge de güneşin varlığından bir nişan verir. Fakat asıl güneş her an can nuru bahşeyler. Gölge sana gece misali gibi uyku getirir. Ama güneş doğu verince ay yarılır, nuru görünmez olur. Zaten cihanda güneş gibi misli bulunmaz bir şey yoktur. Baki olan can güneşi öyle bir güneştir ki asla gurub etmez. Güneş gerçi tektir, fakat onun mislini tasvir etmek mümkündür. Ama kendisinden esir var olan güneş öyle bir güneştir ki ona zihinde de dışarıda da benzer olamaz. Nerede tasavvurda onun sığacağı bir yer ki misli tasvir edilebilsin? Şemseddin'in sözü gelince 4. kat göğün güneşi başını çekti, gizlendi. Onun adı anılınca ihsanlarından bir remzi anlatmak vacip oldu.
Can şu anda eteğimi çekiyor. Yusuf'un gömleğinden koku almış. Yıllarca süren sohbet hakkı için o güzel hallerden tekrar bir hali söyle, anlat ki yer gök gülsün, sevinsin. Akıl, ruh ve göz de 100 derece daha fazla sevince neşeye dalsın diyor. Beni külfete sokma, çünkü ben şimdi yokluktayım. Zihnim durakladı, onu övmekten acizim. Ayık olmayan kişinin her söylediği söz, dilerse tekellüfe düşsün, dilerse haddinden fazla zarafet satmaya kalkışsın, yaraşır söz değildir. Eşi bulunmayan o sevgilinin vasfına dair ne söyleyeyim ki bir damarım bile ayık değil. Bu ayrılığın, bu ciğer kanının şerhini şimdi geç, başka bir zamana kadar bunu bırak. Can dedi ki, beni doyur çünkü ben açım. Çabuk ol çünkü vakit keskin bir kılıçtır. Ey yoldaş, ey arkadaş, Sufi vakit oğludur. Bulunduğu vaktin iktizasına göre iş görür. Yarın demek yol şartlarından değildir. Sen yoksa Sofi bir er değil misin? Vara verisiyenden yokluk gelir. Ona dedim ki, sevgilinin sırlarını gizli kapaklı geçmek daha hoştur. Sen artık hikayelere kulak ver, işi onlardan anla. Dilbere ait sırların başkalarına ait sözler içinde söylenmesi daha hoştur. O bunu apaçık söyle ki dini açık olarak anmak, gizli anmaktan iyidir. Perdeyi kaldır ve açıkça söyle ki ben güzelle gömlekte olarak yatmam dedi. Dedim ki o apaçık soyunur, çırılçıplak bir hale gelirse ne sen kalırsın, ne kucağın kalır, ne belin. İste ama derecesine göre iste. Bir otun bir dağı çekmeye kudreti yoktur. Bu alemi aydınlatan güneş bir parçacık yaklaştı mı her şey yandı gitti. Fitneyi, kargaşalığı ve kan dökücülüğü araştırma. Şems-i Tebrizi'den bundan fazla bahsetme. Bunun sonu yoktur. Sen yine hikayeye başla, onu tamamlamana bak. O velinin halayığın hastalığını anlamak için padişahtan halayıkla halvet olmayı dilemesi. Hekim dedi ki, ey padişah, evi halvet et, yakını da uzaklaştır. Köşeden bucaktan kimse kulak vermesin de ben bu cariyecikten bir şeyler sorayım. O da boşaldı. Hekim ile hastadan başka kimsecikler kalmadı. Hekim tatlılıkla yumuşak yumuşak dedi ki, memleketin neresi? Çünkü her memleket halkının ilacı başka başkadır. O memlekette akrabandan kimler var? Kime yakınsınız, neye bağlısın? Elini kızın nabzına koyup birer birer felekten çektiği cevir ve meşakkati soruyordu. Bir adamın ayağına diken batınca ayağını dizi üstüne kor. İğne ucu ile diken başını arar durur. Bulamazsa orasını dudağı ile ıslatır. Ayağa batan dikeni bulmak bu derece müşkül olursa yüreğe batan diken nicedir? Cevabını sen ver. Her çer çöp mesabesinde olan gönül dikenini göreydi, gamlar, kederler herkese el uzatabilir miydi? Bir kişi eşeğin kuyruğu altına diken kor. Eşek onu oradan çıkarmasını bilmez, boyuna çifte atar, zıplar, zıpladıkça da diken daha kuvvetli batar. Dikeni çıkarmak için akıllı bir adam lazım. Eşek dikeni çıkarabilmek için can acısıyla çifte atar durur ve 100 yerini daha yaralar. O diken çıkaran hekim üstad idi. Halayığın her tarafına elini koyup muayene ediyordu. Halayıktan hikaye yoluyla dostların ahvalini sormaktaydı. Kız bütün sırlarını hekime açıkça söylemekte, kendi durağından, efendilerinden, şehrinden ve şehrinin dışından bahsetmekteydi. Hekim kızın anlatmasına kulak vermekte, nabzına ve nabzının atmasına dikkat etmekteydi. Nabzı kimin adı anılınca atarsa cihanda gönlünün istediği odur diyordu. Memleketindeki dostlarını saydı döktü. Ondan sonra diğer bir memleketi andı. Memleketinden çıkınca en evvel hangi memlekette bulundun dedi. Kız bir şehrin adını söyleyip geçti.
Fakat yüzünün rengi, nabzının atması başkalaşmadı. Efendileri ve şehirleri birer birer saydı. O yerleri, yurtları, oralarda geçirdiği zamanları, tuz ekmek yediği kişileri tekrar tekrar söyledi. Şehir şehir, ev ev saydı döktü. Kızın ne damarı oynadı, ne çehresi sarardı. Hekim şeker gibi Semerkant şehrini soruncaya kadar kızın nabzı tabii haldeydi, fazla atmıyordu. Semerkant'ı sorunca nabzı attı. Çehresi kızardı, sarardı. Çünkü o Semerkantlı bir kuyumcudan ayrılmıştı. O hekim hastadan bu sırrı elde edip o dert ve belanın aslına erişince onun semti hangi mahallede diye sordu. Kız köprü başında Gatver mahallesinde dedi. Hekim, hastalığının ne olduğunu hemen anladım. Seni tedavi hususunda sihirler göstereceğim. Sevin, ilişik etme. Emin ol ki yağmur çimenlere ne yaparsa ben de sana onu yapacağım. Ben senin gamını çekmekteyim. Sen gam yeme. Ben sana 100 babadan daha şefkatliyim. Aman sakın ha bu sırrı kimseye söyleme. Padişah senden bunu ne kadar sorup soruşturursa yine sakla. Sırların gönülde gizli kalırsa o muradın çabucak hasıl olur dedi. Peygamber demiştir ki, her kim sırrını saklar ise çabucak muradına erişir. Tohum toprak içinde gizlenince onun gizlenmesi bahçenin yeşillenmesiyle neticelenir. Altın ve gümüş gizli olmasalardı madende nasıl musaffa olurlar, nasıl altın ve gümüş haline gelirlerdi? O hekimin vaatleri ve lütufları hastayı korkudan emin etti. Hakiki olan vaatleri gönül kabul eder. İçten gelmeyen vaatler ise insanı ıstıraba sokar. Kerem ehlinin vaatleri akıp duran, eseri daima görünen hazinedir. Ehil olmayanların, kerem sahibi bulunmayanların vaatleri ise gönül azabıdır. O velinin halayığın hastalığını anlaması ve padişaha arz etmesi. Ondan sonra hekim kalkıp padişahın huzuruna gitti. Padişahı bu meseleden birazcık haberdar etti. Dedi ki, çare şundan ibaret. Bu derdin iyileşmesi için o adamı getirelim. Kuyumcuyu o uzak şehirden çağır. Onu altınla, elbiseyle aldat. Padişah hekimden bu sözü duyunca nasihatini candan gönülden kabul etti. O tarafa ehliyetli, kifayetli, adil bir iki kişiye elçi olarak gönderdi. Padişahın kuyumcuyu getirmek üzere Semerkant'a elçiler yollaması. O iki bey kuyumcuya padişahtan muştucu olarak Semerkant'a kadar geldiler. Dediler ki, ey lütuf sahibi üstad, ey marifette kamil kişi, övülmen şehirlere yayılmıştır. İşte filan padişah kuyumcu başılık için seni seçti. Zira bu işte pek büyüksün, pek kamilsin. Şimdicek şu elbiseyi, altın ve gümüşü al da gelince padişahın havasından ve nedimlerinden olursun. Adam çok malı, çok parayı görünce gururlandı. Şehirden, çoluk çocuktan ayrıldı. Adam neşeli bir halde yola düştü. Haberi yoktu ki padişah canına kastetmişti. Arap atına binip sevinçle koşturdu. Kendi kanının diyetine elbise sandı. Ey yüzlerce razılıkla sefere düşen ve bizzat kendi ayağı ile kötü bir kazaya giden. Hayalinde mülk, şeref ve ululuk, fakat Azrail git, evet muradına erişirsin demekte. O garip kişi yoldan gelince hekim onu padişahın huzuruna götürdü. Güzellik mumunun başı ucunda yakılması için onu padişahın yanına izzet ve ikramla iletti. Padişah onu görünce pek ağırladı, altın hazinesini ona teslim etti. Sonra hekim dedi ki, ey büyük sultan, o cariyeciyi bu tacire ver ki visaliyle iyileşsin, visalinin suyu o ateşi gidersin. Padişah o ay yüzlüyü kuyumcuya bahşetti. O iki sohbet müştakını birbirine çift etti. 6 ay kadar murad alıp murat verdiler. Bu suretle o kız da tamamen iyileşti.
Ondan sonra hekim kuyumcuya bir şerbet yaptı. Kuyumcu içti. Kızın karşısında erimeye başladı. Hastalık yüzünden kuyumcusunun güzelliği kalmayınca kızın canı onun derdinden azad oldu. Ondan vazgeçti. Kuyumcu çirkinleşip hastalanınca, yüzü sararıp solunca kızın gönlü de yavaş yavaş ondan soğudu. Ancak zahiri güzelliğe ait bulunan aşklar aşk değildir. Onlar nihayet bir ağır olur. Keşke kuyumcu baştan başa ayıp ve ağır olsaydı, tamamıyla çirkin bulunsaydı da başına bu kötü hal gelmeseydi. Kuyumcunun gözünden ırmak gibi kanlar aktı. Yüzü canına düşman kesildi. Tavus kuşunun kanadı kendisine düşmandır. Nice padişahlar vardır ki kuvvet ve azametleri helaklerine sebep olmuştur. Kuyumcu, ben o ahuyum ki göbeğimin miskinden dolayı bu avcı benim saf kanımı dökmüştür. Ah, ben o sahra tilkisiyim ki postum için beni tuzağa düşürüp tuttular, başımı kestiler. Ah, ben o fiilim ki dişimi elde etmek için filci benim kanımı döktü. Beni benden aşağı birisi için öldüren, kanımı döken, bilmiyor ki benim kanım uyumaz. Bugün bana ise yarın onadır. Böyle benim gibi bir adamın kanı nasıl zayi olur? Duvar gerçi uzun bir gölge düşürür. Fakat o gölge, gölgeyi meydana getirene avdet eder. Bu cihan dağdır, bizim yaptıklarımız ses, seslerin aksi yine bizim semtimize gelir dedi. Kuyumcu bu sözleri söyledi ve hemen toprak altına gitti. O cariyecik de aşktan ve hastalıktan arındı, tertemiz oldu. Çünkü ölülerin aşkı ebedi değildir. Çünkü ölü tekrar bize gelmez. Diri aşk ruhta ve gözdedir. Her anda goncadan daha taze olur durur. O dirinin aşkını seç ki bakidir ve canına can katan şaraptan sana sakilik eder. Onun aşkını seç ki bütün peygamberler onun aşkıyla kuvvet ve kudret buldular, iş güç sahibi oldular. Sen, bize o padişahın huzuruna varmaya izin yoktur deme. Kerim olan kişilere hiçbir iş güç değildir. Kuyumcuyu öldürme ve zehirlemenin Allah emriyle olup padişahın isteğiyle olmadığı, o adamın hekimin eliyle öldürülmesi ne ümid içindi ne korkudan dolayı. Allah'ın emri ve ilhamı gelmedikçe hekim onu padişahın hatırı için öldürmedi. Hızır'ın o çocuğun boğazını kesmesindeki sırrı halkın avam kısmı anlayamaz. Allah tarafından vahiy ve cevaba nail olan kişi her ne buyurursa o buyruk doğrunun ta kendisidir. Can bağışlayan kişi öldürse de caizdir. O naiptir eli, Allah elidir. İsmail gibi onun önüne baş koy. Kılıcının önünde sevinerek, gülerek can ver. Ki Ahmet'in pak canı Ahat'la nasıl ebediyse senin canın da ebede kadar sevinçli ve gülümser bir halde kalsın. Aşıklar ferah kadehini güzellerin elleriyle öldürdükleri vakit içerler. Padişah o kanı şehvet uğruna dökmedi. Suizanda bulunma, münakaşayı bırak. Sen onun hakkında kötü ve pis iş işledi deyip kötü bir zanda bulundun. Su süzülüp durulunca, berrak bir hale gelince bu berraklıkta bulanıklık ve tortu kalır mı? Süzülüş suda tortu bırakır mı? Bu riyazetler, bu cefa çekmeler ocağın posayı gümüşten çıkarması içindir. İyinin kötünün imtihanı altının kaynayıp tortusunun üste çıkması içindir. Eğer işi Allah ilhamı olmasaydı o yırtıcı bir köpek olurdu, padişah olmazdı. Şehvetten de tertemizdi, hırstan da, nefis isteğinden de. Güzel bir iş yaptı fakat zahiren kötü görünüyordu. Hızır denizde gemiyi deldiyse de onun bu delişinde yüzlerce sağlamlık var. O kadar nur ve hünerle beraber Musa'nın vehmi ondan mahcuptu. Artık sen kanatsız uçmaya kalkışma. O kırmızı güldür, sen ona kan deme. O akıl sarhoşudur, sen ona deli adı takma.
Onun muradı Müslüman kanı dökmek olsaydı, kafirim onun adına ağzıma alırsam. Arş kötü kişinin övülmesinden titrer. Suçlardan ve şüpheli şeylerden korunan kişi de kötü methedilince metheden kişi hakkında kötü bir zanna düşer. O padişahtı, hem de çok uyanık bir padişah. Has bir zattı, hem de Allah'ın hası. Bir kişiyi böyle bir padişah öldürürse onu iyi bir bahta eriştirir, en iyi bir makama çeker, yüceltir. Eğer onu kahretmede yine onun için bir fayda görmeseydi, o mutlak lütuf nasıl olur da kahretmeyi isterdi? Çocuk hacamatçının neşterinden titrer durur. Esirgeyen ana ise onun gamından sevinçlidir. Yarı can alır, 100 can bağışlar. Senin vehmine gelmeyen o şey yok mu? Onu verir. Sen kendince aklından bir kıyas yapmaktasın. Ama çok, pek çok uzaklara düşmüşsün. İyice bak. Bakkal ve Dudu'nun hikayesi. Dudu'nun dükkandaki gül yağlarını dökmesi. Bir bakkal vardı. Onun bir de Dudu'su vardı. Yeşil, güzel sesli ve söyler Dudu'ydu. Dükkanda dükkan bekçiliği yapar, bütün alışveriş edenlere hoş nükteler söyler, latifeler ederdi. İnsanlara hitap ederken insan gibi konuşurdu. Dudu gibi ötmede de mahareti vardı. Efendisi bir gün evine gitmişti. Dudu dükkanı gözetliyordu. Ansızın fare tutmak için bir kedi dükkana sıçradı. Duducağız can korkusundan dükkanın baş köşesinden atıldı. Bir tarafa kaçtı. Gül yağı şişesini de döktü. Sahibi evden çıka geldi. Tacircesine huzuru kalple dükkana geçti oturdu. Bir de baktı ki dükkan yağ içinde. Elbisesi yağ bulaşmış. Dudu'nun başına bir vurdu. Dudu'nun dili tutuldu. Başı kel oldu. Dudu birkaç günceğiz sesini kesti, söylemedi. Bakkal nedametten ah etmeye başladı. Sakalını yolmakta, eyvah demekteydi. Nimet güneşin bulut altına girdi. O zaman keşke elim kırılsaydı, o güzel sözlünün başına nasıl oldu da vurdum. Kuşu yine konuşsun diye yoksullara sadakalar vermekteydi. 3 gün, 3 gece sonra şaşkın ve meyus, ümitsiz bir halde dükkanda otururken ve binlerce gussaya, gama eş olup bu kuş acaba ne vakit konuşacak diye düşünüp dururken ansızın tas ve leğen dibi gibi tüysüz kafası ile bir cevlaki geçiyordu. Dudu hemencecik dile gelip akıllılar gibi dervişe bağırdı. Ey kel, neden kellere karıştın, yoksa sen de şişeden gül yağı mı döktün? Onun bu kıyasından halk gülmeye başladı. Çünkü Dudu hırka sahibini kendisi gibi sanmıştı. Temiz kişilerin işini kendinden kıyas tutma. Gerçi yazıda aslan manasına gelen şiir, süt manasına gelen şiire benzer. Bütün alem bu sebepten yol azıttılar. Allah aptallarından az kişi agah oldu. Peygamberlerle beraberlik iddia ettiler. Biz de onlar gibiyiz dediler. Velileri de kendileri gibi sandılar. Dediler ki, işte biz de insanız, onlar da insan. Biz de uyumaya ve yemeye bağlıyız, onlar da. Onlar körlüklerinden aralarında uçsuz bucaksız bir fark olduğunu bilmediler. Her iki çeşit arı bir yerden yedi. Fakat bundan zehir hasıl oldu. Ondan bal. Her iki çeşit geyik otladı, su içti. Birinden fışkı zuhur etti, öbüründen halis misk. Her iki kamış da bir sulaktan su içti. Biri bomboş, öbürü şekerle dopdolu. Böyle yüz binlerce birbirine benzer şeyler var. Aralarında bulunan 70 yıllık farkı sen gör. Bu yer ondan pislik çıkar. O yer kamilken Allah nuru olur. Bu yer ondan tamamıyla hasislik ve haset zuhur eder. O yer ondan tamamıyla tek Allah'ın nuru husule gelir. Bu temiz yerdir, o çorak ve pis yer. Bu temiz melektir, o şeytan ve canavar. Her iki suretin birbirine benzemesi caizdir. Acı suda, tatlı suda berraktır. Zevk sahibinden başka kim anlayabilir? Onu bul.
Tatlı su ile acı suyun farkını işte o anlar. Zevk sahibi olmayan, sihri mucizeyle mukayese ederek her ikisinin de esası hiledir sanır. Musa ile savaşan sihirbazlar inatlarından ellerine onun asası gibi asa aldılar. Bu asa ile o asa arasında çok fark var. Bu işle o işin arasında pek büyük bir yol var. Bu işin ardında Allah'ın laneti var. O işe karşılık da vade vefa olarak Allah'ın rahmeti var. Kafirler inatlaşmada maymun tabiatlıdırlar. Tabiat, içte gönülde bir afettir. İnsan ne yaparsa maymun da yapar. Maymun her zaman insandan gördüğünü yapıp durur. O, ben de onun gibi yaptım sanır. O inatçı mahluk aradaki farkı nereden bilecek? Bu emirden dolayı yapar. O inat ve savaş için. İnatçı kişilerin başlarına toprak saç. O münafık, muvafıkla beraber inat ve taklide uyup namaza durur. Niyaz ve tazarru için değil. Müminler namazda, oruçta, haçta, zekatta münafıkla kazanıp kaybetmektedirler. Müminler için nihayet kazanç vardır. Münafığa da ahirette mat olma. İkisi de bir oyun başındaysa da birbirlerine nispetle aralarında ne kadar fark var. Biri mervli, öbürü reyli. Her biri kendi makamına gider. Her biri kendi adına uygun olarak yürür. Onu mümin diye çağırırlar. Ruhu hoşlanır. Münafık derlerse sertleşir, ateş kesilir. Onun adı zatı yüzünden sevgilidir. Bunun adının sevilmemesi afetleri yüzünden nifakla sıfatlanmış olan zatından dolayıdır. Mim, vav, mim ve nun harflerinde bir yücelik yoktur. Mümin sözü ancak tarif içindir. Ona münafık dersen o aşağılık at içine akrep gibi dağlar. Bu at cehennemden ayrılmış ve kopmuş değilse niçin cehennem tadı var? O kötü adın çirkinliği harften değildir. O deniz suyunun acılığı kaptan değildir. Harf kaptır, ondaki mana su gibidir. Mana denizi de Ümmül Kitap yanında bulunan, kendisinde olan zattır. Dünyada acı ve tatlı deniz var. Aralarında bir perde var ki birbirine taşmaz karışmazlar. Fakat şu var ki bu iki denizin her ikisi de bir asıldan akar. Bu ikisinden de geç. Ta onun aslına kadar yürü. Kalp altınla halis altın ayarda belli olur. Kalple halisi mihenge vurmadıkça tahmini olarak bilemezsin. Allah kimin ruhuna mihenk korsa ancak o kişi yakîni şüpheden ayırt edebilir. Diri bir kişinin ağzına bir sıçrayıp girse o adam onu dışarı çıkarıp attığı zaman rahatlaşır. Binlerce lokma arasında ağzına ufacık bir çöp girdi mi diri kişinin hissi onu duyar sezer. Dünya hissi bu cihanın merdivenidir. Din hissi de göklerin merdiveni. Bu hissin sağlığını hekimden isteyiniz. O hissin sağlığını Habib'den. Bu hissin sağlığı vücut sağlamlığındandır. O hissin sağlığı vücudu harap etmektedir. Can yolu mutlaka cismi viran eder. Onu yıktıktan sonra da yapar. Ne mutludur ve ne kutludur o can ki mana aşkıyla evini, barkını, mülkünü, malını bağışlamıştır. Altın definesi için evi harap etmiştir. Fakat o altın definesini elde ettikten sonra o evi daha mamur bir hale getirmiştir. Suyu kesmiş, suyun aktığı yolu temizlemiş, ondan sonra arka içilecek su akıtmıştır. Deriyi yarmış, termeni çıkarmış, ondan sonra orada yepyeni bir deri bitmiştir. Kaleyi yıkıp kafirden almış, ondan sonra oraya yüzlerce burç ve hendek yapmıştır. Hikmetinden sual edilmeyen Allah'ın işini kim anlayabilir? O işin hakikatine kim erişebilir? Bu söylediğim sözler ancak anlatmak için söylenmiş zaruri sözlerdir. Gah böyle gösterir, gah bunun aksini. Din işinin künhünü anlamaya imkan yoktur. Ona ancak hayran olunur. Fakat din işinde hayrete düşen, arkasını ona çevirmiş, ondan haberi olmayan bir hayran değil,
Sevgiliye dalmış, onun yüzünden sarhoş olmuş, kendisinden geçmiş bir hayrandır. Birisinin yüzü sevgiliye karşıdır, öbürünün yüzü yine kendisine doğru. Her ikisinin yüzüne de bak, her ikisinin yüzünü de hatırında tut. Hizmet dolayısıyla yüz tanır olman mümkündür. Zira nice insan suratlı şeytan vardır. Binaenaleyh her ele el vermek layık değildir. Kuş tutan avcı, kuşu avlamak için ıslık çalar, ötme taklidi yapar. Aşağılık kişi, dervişlerin sözlerini bir selim kalpli kişiye afsun okumak, onu afsunlamak için çalar. Erlerin huyu açıklık ve sıcaklıktır. Aşağılıkların işi hile ve utanmazlıktır. Dilenmek için yünden aslan yaparlar. Yol aslanlarının şekline bürünür, onlar gibi görünürler. Ebu Müseylime, Ahmet lakabı verirler. Ebu Müseylime'nin lakabı yalancı olarak kaldı. Muhammed'e de akıllar sahibi dendi. O, hak şarabının mührü, şişesinin kapağı halis misktir. Adi şarabın mührü, şişesinin kapağı ise pis koku ve azaptır. Yahudi padişahın hikayesi. Yahudiler içinde zalim, İsa düşmanı ve Hristiyanları yakıp yandırır bir padişah vardı. İsa'nın devriyle nöbet onundu. Musa'nın canı oydu, onun canı Musa. Şaşı padişah Allah yolunda o iki Allah demsazını birbirinden ayırdı. Usta bir şaşıya yürü var o şişeye evden getir dedi. Şaşı o iki şişeden hangisini getireyim açıkça söyle dedi. Usta dedi ki o iki şişe değildir. Yürü şaşılığı bırak fazla görücü olma. Şaşı usta beni paylama şişe iki dedi. Usta dedi ki o iki şişenin birini kır. Çırak birini kırınca ikisi de gözden kayboldu. İnsan tarafgirlikten, hiddet ve şehvetten şaşı olur. Şişe birdi, onun gözüne iki göründü. Şişeyi kırınca ne o şişe kaldı ne öbürü. Hiddet ve şehvet insanı şaşı yapar, doğruluktan ayırır. Garez gelince hüner örtülür. Gönülden göze yüzlerce perde iner. Kadı kalben rüşvet almaya karar verince zalime ağlayıp inleyen mazlumdan nasıl ayırt edebilir? Padişah Yahudice kininden dolayı öyle bir şaşı oldu ki aman ya Rabbi aman. Musa dininin koruyucusuyum, arkasıyım diye yüz binlerce mazlum mümin öldürttü. Padişahın öyle yol vurucu, öyle hilekar bir veziri vardı ki hile ile suyu bile düğümlerdi. Dedi ki, Hristiyanlar canlarını korurlar ve dinlerini padişahtan gizlerler. Onları az öldür çünkü öldürmede fayda yok. Dinin kokusu çıkmaz, misk ve öd ağacı değil ki. 100 tane kılıf içinde gizli sırdır. Dışı sana malumdur ama içi aksine. Padişah, peki söyle bakalım ne yapalım, bu hususta ne hile ve tezvirde bulunalım, çaresi ne? Ne yapalım ki dünyada ne açık dindar, ne gizli din tutar bir Hristiyan kalmasın dedi. Vezir dedi ki, bana gazap ederek hükmet, kulağımı elimi kestir, burnumu dudağımı yardır. Ondan sonra beni dar ağacına götür. O esnada bir şefaatçi suçumun affını dilesin. Bu işi 4 yol ağzı bir yerde, Tellal pazarında yaptır. Ondan sonra da beni huzurundan uzak bir şehre sür ki ben onların arasına 100 türlü din kayıtsızlığı sokayım. Bu halde diyeyim ki ben gizli Hristiyanım. Ey sır bilen Allah, sen benim gönlümü bilirsin. Padişah benim imanımı anladı, taassuptan dolayı canıma kastetti. Dinimi padişahtan saklamak, onun dininden görünmek istedim. Padişah benim sırlarımdan bir koku sezdi. Sözlerim huzurunda kusurlu göründü. Dedi ki, senin sözlerin içinde iğne olan ekmek gibidir. Benim gönlümden senin gönlüne pencere var. Ben o pencereden halini gördüm. Artık lafını dinleyemem. Eğer İsa'nın ruhaniyeti bana imdad etmeseydi, o Yahudicesine beni parça parça ederdi. İsa için başımla oynar, canımı verir ve bunu canıma yüz binlerce minnet bilirim.
İsa'dan canımı sakınmam fakat onun din bilgisine iyiden iyiye vakıfım. O pak dinin cahiller arasında mahvolması bana dokunmakta. Allah'a, İsa'ya şükrolsun ki biz bu hak dine yol gösterici olduk. Belimizi zünnarla bağladığımızdan beri Yahudiden ve Yahudilikten kurtulduk. Ey halk! Devir İsa'nın devridir. Onun dininin sırlarını candan dinleyin. Vezir bu hileyi padişaha sayıp dökünce padişahın gönlünden endişeyi tamamıyla giderdi. Padişah vezire vezir ne dediyse yaptı. Halk bu gizli ve hakikati meçhul hileden dolayı şaşırıp kaldı. Onu Hristiyanların oturdukları tarafa sürdü. Vezir de ondan sonra halkı davete başladı. Yüz binlerce Hristiyan azar azar onun etrafına toplandı. O onlara gizlice İncil'in, zünnarın ve namazın sırrını anlatmaktaydı. Görünüşte din hükümlerini anlatıyordu fakat bu anlatış hakikatte onları avlamak için ıslık ve tuzaktı. Bunun için gizli hileyi anlamak müşkül olduğundan bazı ashab peygamberden azgın ve hilekâr nefsin hilesini sorarlar. Nefis, ibadetlere ve candan gelen ihlasa gizli garezlerden ne karıştırır derlerdi. Peygamberden ibadetin faziletini ve sevabını arayıp sormazlar. Apaçık ayıp hangisidir diye kötü huyları sorarlardı. Gülü, kerevizden fark edercesine kıldan kıla, zerreden zerreye nefis hilesini tanır, bilirlerdi. Ashabın kılı kırk yaranları umumiyetle o vaiz ve beyana hayran olurlardı. Hristiyanlar tamamıyla ona gönül verdiler. Zaten avamın taklidinin kuvveti ne olabilir ki? Kalplerinin içine onun muhabbetini ektiler, onu İsa'nın halifesi sandılar. O ise hakikatte tek gözlü melun deccaldı. Ey Allah, feryadımıza yetiş, sen ne güzel yardımcısın. Ey Allah, yüz binlerce tuzak ve yem var, bizler de yemsiz kalmış halis kuşlar gibiyiz. Her an yeni bir tuzağa tutuluyoruz. İstersek her birimiz birer doğan ve simurg olalım. Sen bizi her zaman tuzaktan kurtarmaktasın. Ey gani ve müstahaniye Allah, biz yine bir tuzağa doğru gitmekteyiz. Biz bu ambarda buğday biriktirmede, toplanan buğdayı yine kaybetmekteyiz. Biz bu vahşi mahluklar topluluğu düşünmüyoruz ki buğdayın noksanlaşması farenin hilesindendir. Fare ambarımızı deldikçe hilesinden ambar harap olmuştur. Ey can! Önce farenin şerrini defet, sonra buğday biriktirmeye çalış, çabala. O büyükler büyüğünün haberlerinden birini dinle. Huzuru kalp olmadıkça namaz tamam olmaz. Eğer bizim ambarımızda hırsız bir fare yoksa 40 yıllık ibadet buğdayı nerede? Her günlük azar azar sadıkane ibadet taneleri niçin bu ambarımızda toplanmıyor? Çakmak demirinden birçok ateş yıldızı sıçradı. O yanmış gönül onları kabul edip çekti. Ama karanlıkta bir hırsız gizlice kıvılcımlara parmak basmakta. Onları felekte bir çırağı parlamasın diye birer birer söndürmekte. İnayetlerin bizimle oldukça o bayağı hırsızdan bize nice ve ne vakit korku olabilir. Bir adımda binlerce tuzak olsa sen bizimle oldukça hiç gam yok. Her gece ten tuzağından ruhları kurtarmakta, tahtaları sökmektesin. Ruhlar her gece bu kafesten kurtulurlar. Ne kimsenin hakimi ne de mahkumu olmayarak feragate ulaşırlar. Geceleyin zindandakilerin zindandan haberleri yoktur. Sultana mensup davetliler geceleyin devletten haberdar değildirler. Ne gam var, ne kar ve ne zarar düşüncesi. Ne bu filan kadının hayali, ne o filan erkeğin kuruntusu. Arif'in hali uyanıkken de budur. Allah onlar uykudadırlar dedi. Bunu inkar etme. Onlar gece gündüz dünya ahvalinden uykudadırlar. Rabbin elinde evirip çevirdiği kalem gibidirler.
Yazı esnasında eli görmeyen kimse kalemin hareketini kalemden sanır. Allah Arif'in bu halinden halka pek az bir miktarını gösterdi. Halkı ise hisse mensup uyku kapladı. Gaflete dalıp Arif'i anlamadılar. Onların canı sırrına akıl almaz sahraya gitti. Ruhları da istirahatte, bedenleri de. Sonra tekrar bir ıslıkla onları tuzağa çeker, hepsini teklif kaydına düşürürsün. Sabah vaktinin nuru baş kaldırıp feleğin altın gerkesi kanat çırpınca sabah zuhura getiren İsrafil gibi herkesi o diyardan suret alemine getirir. Yayılmış ruhları cisim yapar, her cismi de tekrar gebe bırakır. Can atlarını eğersiz kor. Bu uyku ölümün kardeştir sırrıdır. Fakat gündüzün geri gelmeleri için ayaklarını uzun bir bağla bağlar. Ta ki o çayırdan onu geri çeke ve otlaktan yine yük altına getire. Keşke Eshab-ı Kehf gibi yahut Nuh'un gemisi gibi bu ruhu koruyaydı. Da bu fikir, bu göz ve kulak, şu uyanıklık ve akıl tufanından kurtulaydı. Dünyada nice ashab-ı keyf vardır ki bu zamanda senin yanı başında ve önündedir. Mağarada dost da onunla terennüm etmektir. Ne fayda, senin gözünde ve kulağında mühür var. Halifenin Leyla'yı görmesi. Halife Leyla'ya dedi ki, sen o musun ki Mecnun senin aşkından perişan oldu ve kendini kaybetti? Sen başka güzellerden güzel değilsin. Leyla, sus, çünkü sen Mecnun değilsin diye cevap verdi. Uyanık olan daha ziyade uykudadır. Onun uyanıklığı uykusundan beterdir. Canımız hak ile uyanık olmazsa, uyanıklık bizim için iki dağ arasındaki boğaz ve geçit gibidir. Canın her gün hayalin tekmesini yemeden, ziyandan, faydadan, elden çıkarma, kaybetme korkusundan ne temizliği kalır, letafeti, ne kuvveti, ne de göklere çıkacak yolu. Uyumuş ona derler ki, o her hayalden ümitlenir, onunla konuşur. Uykuda şeytanı huri gibi görür, sonra şehvetle şeytana erlik suyu döker. Nesil tohumunu çorağa dökünce uyanır, kendine gelir, hayalde ondan kaçar. O rüyadan elde ettiği baş ağrısı, sersemlik beden pisliğidir. Ah, o zahirde görünen, hakikatte görünmeyen, aslı olmayan hayalden. Kuş havadadır, gölgesi yerde kuş gibi uçar görünür. Ahmağın biri o gölgeye avlamaya kalkışır, takati kalmayıncaya kadar koşar. O gölgenin havadaki kuşun aksi olduğundan, o gölgenin aslının nerede bulunduğundan haberi yok. Gölgeye doğru ok atar, bu araştırma yüzünden okluk bomboş kalır. Ömrünün okluğu boşaldı, ömür gitti. Gölge avı ardında koşmada yandı eridi. Bir kişinin dadısı Allah gölgesi olursa onu gölgeden ve hayalden kurtarır. Allah'a kul olan Allah gölgesidir. O bu alemden ölmüş, Allah ile dirilmiştir. Fırsatı kaçırmadan ve şüphe etmeksizin onun eteğine sarıl ki ahir zamanın sonundaki fitnelerden kurtulasın. Allah gölgeyi nasıl uzattı ayeti evliyanın nakşidir. Çünkü veli Allah güneşi nurunun delilidir. Bu yolda bu delil olmaksızın yürüme, Halil gibi. Ben batanları sevmem de. Yürü, gölgeden bir güneş bul. Şah Şemsi Tebrizi'nin eteğine yapış. Bu düğün ve gelinin bulunduğu yerin yolunu bilmezsen Hak Ziyası Hüsamettin'den sor. Haset yolda gırtlağına sarılırsa bil ki şeytanın tuğyanı hasettedir. Çünkü o haset yüzünden Adem'den arlanır. Kutlulukla haset yüzünden savaşır. Yolda bundan daha güç geçit yoktur. Ne kutludur o kişi ki yoldaşı haset değildir. Bu beden haset evi ola gelmiştir. Soy sop hasetten bulaşık bir hale düşer. Ten haset evidir ama Allah o teni tertemiz etmiş, arıtmıştır.
Evimi temizleyin ayeti beden temizliğini bildirir. Bedenin tılsımı toprağa mensupsa da hakikatte nur definesidir. Sen, hakikatte teni olmayana hile ve haset edersen, o hasetten gönül kararır. Allah erlerinin ayakları altına toprak ol. Bizim gibi sen de hasedin başına toprak at. Vezirin haset etmesi. O vezirciğin yaratılışı hasetlendi. Onun için abes yere kulağını burnunu yele verdi. O ümitli ki haset iğnesinden akan zehirle mahzunları ta canlarından zehirliye. Hasetten burnunu koparan kişi kendisini kulaksız ve burunsuz bırakır. Burun odur ki bir koku alsın ve kokuda koku alanı bir yüzün bulunduğu tarafa götürsün. Kim koku almazsa burunsuzdur. Koku da ancak din kokusudur. Bir koku alıp onun şükrünü eda etmeyen kimse küfrana nimet etmiş ve kendi burnunu mahveylemiştir. Hem şükret hem şükredenlere kul ol. Onların huzurunda ölerek ebedi hayat kazan. Vezir gibi sermayeyi yol vuruculuktan edinme. Allah kullarını namazdan men etme. O kafir vezir din nasihatçisi olarak hile ile badem helvasına sarımsak karıştırmıştı. Zevk sahibi olanlar onun sözünde acılık karışmış bir tat sezdiler. O garezle karışık latif sözler söylemekte, gül sulu şeker şerbetinin içine zehir dökmekteydi. Sözünün dış yüzü yolda çevik ol diyordu. Ardından da cana gevşek ol demekteydi. Gümüşün dışı ak ve berraksa da el ve elbise ondan katran gibi bir hale gelir. Ateş kıvılcımları ile kızıl çehreli görünürse de onun yaptığı işin sonundaki karanlığa bak. Yıldırım bakışta saf bir nurdan ibaret görünür. Fakat göz nurunu çalmak, gözü kamaştırmak onun hassasıdır. Vezirin sözleri uyanık ve zevk sahibi olanlardan başkaları için bir boyun halkasıydı. Onun sözlerini kabul etmişler, ona uymuşlardı. Vezir padişahtan 6 ay ayrı kaldı. Bu müddet zarfında İsa'ya uyanlara penah oldu. Halk umumiyetle dinini de gönlünü de ona ısmarladı. Onun emir ve hükmü önünde herkes can feda ediyordu. Padişahla onun arasında haber gidip geliyordu. Padişah ona gizlice vahitlerde bulunuyordu. Nihayet muradının hasıl olması, Hristiyanların toprağını yele vermesi için padişah, ''Ey devletli vezirim, vakit geldi, kalbini gamdan tez kurtar.'' diye mektup yazdı. Vezir de, ''Padişahım, işte şimdi İsa dinine fitne salmadayım.'' diye cevap verdi. Hükümetleri zamanında İsa kavminin 12 emiri vardır. Her fırka bir emire tabiydi. Kendi beyine tamah yüzünden kul olmuştu. Bu 12 emirler kavimleri o kötü vezire bağlanmışlardı. Hepsi onun sözüne itimat ediyordu. Hepsi onun mesleğine uymuştu. O öl der demez her emir hemen o anda ölürdü. Vezir her emirin adına birer tomar düzdü. Her tomarın yazısı başka bir olaydı. Her birinin hükmü başka bir çeşittir. Bu baştan aşağıya kadar ona aykırıdır. Birinde riyazet ve açlık yolunu tövbenin rüknü, Allah'a dönüşün şartı yapmış. Birinde riyazet faydasızdır, bu yolda cömertlikten başka kurtuluş yoktur demişti. Birinde demişti ki, senin açlık çekişin, mal verişin mabuduna şirk koşmadır. Gam ve rahat zamanında Allah'a dayanmak ve tamamıyla teslim olmaktan gayri hepsi hiledir, tuzaktır. Öbüründe demişti ki, vacip olan hizmettir, yoksa tevekkül düşüncesi suçtan ibarettir. Birinde, dindeki emir ve nehiler yapmak için değil, aczimizi bildirmek içindir. Ta ki onlardan aciz olduğumuzu görelim de Allah kudretini bilelim, anlayalım demişti. Öbüründe, kendi aczini görme, uyan, kendine gel. O aczi görüş küfran-ı nimettir. Kendi kudretini gör ki bu kudret ondandır. Kudretini onun nimeti bil ki kudret odur demişti.
Birinde demişti ki, bu ikisinden de geç, nazarına her ne sığarsa put olur. Öbüründe, bu mumu söndürme ki bu görüş meclise mum mesabesindedir. Eğer nazardan ve hayalden geçersen gece yarısı visal mumunu söndürmüş olursun demişti. Birinde demişti ki, söndür, hiç korkma ki yüz binlerce karşılığını göresin. Çünkü nazar mumunu söndürmekle can mumu artar, kuvvet bulur. Sabrının yüzünden Leylan Mecnun olur. Kim zahitliği yüzünden dünyayı terk ederse, dünya onun önüne çok, daha çok gelir. Başka birinde, Hak sana ne verdiyse onu icat ederken tatlılaşmış, kolaylaştırmıştır. Onu güzelce al, kendini zahmete sokma demişti. Birinde demişti ki, kendine ait olanı terk et çünkü tabiatının kabul ettiği merduttur, kötüdür. Birbirine aykırı yollar nefse kolaydır. Herkese bir din can olmuştur. Eğer Hakk'ın din işlerini kolaylaştırması doğru bir yol olsaydı, her Yahudi ve Mecusi Allah'ı duyar, anlardı demişti. Öbüründe demişti ki, kolay odur ki gönlü hayatı ve canın gıdası ola. Tabiatın hoşlandığı her şey vakti geçince çorak yere ekilmiş tohum gibi mahsul vermez. Onun mahsulü pişmanlıktan başka bir şey olmaz. Onun kazancı sahibine ziyandan başka bir şey getirmez. O zevk sonunda da önünde olduğu gibi kolay ve hoş görünmez. Nihayette adı güç olur, güçlenmiş bir hale gelir. Sen güçleştirilmişle kolaylaştırılmışı birbirinden ayırt et. Bunun yüzünü de sonuna nazaran gör. Onun yüzünü de sonuna nazaran. Bir tomarda da bir üstad ara, akıbeti görme hassasını nesepte, şunun bunun soyundan gelmiş olmakta ve bununla övünende bulamazsın. Her çeşit din salikleri üstad aramaksızın, peygamberlere tabi olmaksızın işlerin akıbetlerini gördüler. Kendi akıllarınca netice hakkında istitlallerde bulundular da bu yüzden hata ve delalete düştüler. Akıbet görme, elle dokunmuş, örülmüş değildir. Böyle olsaydı dinlerde nasıl ayrılık olurdu demişti. Bir tanesinde demişti ki, usta da sensin çünkü ustayı da sen tanırsın. Er ol, erlerin maskarası olma, kendi başının çaresine bak, sersemleşme. Bir diğerinde, bunların hepsi birdir, iki gören kimse şaşı adamcağızdır demiş. Bir tomarda da yüz nasıl bir olur, bunu kim düşünür, meğer ki deli olsun. Bunların her biri öbürünün zıttıdır. Gayri zehirle şeker nice bir olur. Zehirden de şekerden de geçmedikçe vahdet bahçesinden nice koku alabilirsin demişti. O İsa dinine düşman olan vezir bu tarzda, bu çeşitte 12 tomar yazdı. O İsa'nın bir renkte oluşundan koku almamıştı. O İsa küpünün mizacından huy kapmamıştı. 100 renkli elbise İsa'nın saf küpünden sabah rüzgarı gibi sade ve latif bir hale gelir, tek bir renge boyanırdı. Birlikte bu tek renklilik insana usanç ve sıkıntı veren tek renklilik değildir. Belki o tek renk deniz gibidir. Ona dalanlar da balık gibi hayat ve neşe içindedirler. Karada gerçi binlerce renk var ama balıkların kurulukla cengi var. Misal olarak söylenen balık kimdir? Deniz nedir ki yüce ve ulu padişah ona benzesin? Varlık alemindeki yüz binlerce denizler ve balıklar o ikram ve ihsan huzurunda secde ederler. Nice ihsan yağmuru yağdı da deniz inciler saçıcı bir hale geldi. Nice kerem güneşi nur saçtı da bulut ve deniz cömertlik öğrendi. Suya ve toprağa zatının ışığı vurdu da o sebeple yeryüzü tane ve tohum kabul eder oldu. Toprak emindir. Ona her ne ekersen ihanet görmeksizin onun cinsini toplar, devşirirsin. Toprak bu eminliği o eminlikten bulmuştur. Çünkü adalet güneşi ona nur saçmıştır. İlkbahar hak fermanı getirmedikçe toprak sırrını nice açığa vurur.
O öyle bir cömert ve vericidir ki bu haberleri, bu eminliği ve bu doğruluğu bir cemaata kuru yeryüzüne vermiştir. Fazıl ve ihsanı kuru toprağı haberdar eder. Kahır ve celali de akıllı insanları kör eyler. Canda gönülde o coşmaya takat yoktur. Kime söyleyeyim? Cihanda bir tek kulak yok. Nerede bir kulak varsa onun yüzünden göz oldu. Nerede bir taş varsa onun lütfuyla yeşim taşına döndü. Kimyayı meydana getiren odur. Kimya ne oluyor ki? Mucize bağışlayıcıdır. Simya ne oluyor ki? Benim bu övüşüm, övmeyi terk etmenin ta kendisidir. Çünkü bu övüş varlık delilidir. Varlık ise hatadır. Onun varlığına karşı yok olmak gerektir. Onun huzurunda varlık nedir? Manasız bir şeyden ibarettir. Varlık kör olmasaydı, ondan erirdi, güneşin hararetini tanır, anlardı. Bu zahiri vücudun Allah'ın varlığına var olduğunu bilmemesi körlüğüne delildir. Padişah gibi vezir de cahil ve gafildi. Varlığı vacip olan kadim Allah ile pençeleşiyordu. Öyle kudretli bir Allah ile pençeleşiyordu ki bir anda yoktan bu alem gibi 100 tanesini var eder. Senin gözüne kendini görmek hassasını verince nazarında alem gibi yüzlerce alem meydana getirir. Her ne kadar dünya senin yanında azametli ve nihayetsizse de bil ki kudrete karşı bir zerre bile değildir. Zaten bu alem sizin canlarınızın hapishanesidir. Uyanın, o tarafa gidin. Zira o taraf sizin sahranız, mesire yerinizdir. Bu alemin hududu vardır. O alem ise esasen hadsizdir. Nakış ve suret o manaya settir, maniadır. Firavun'un yüz binlerce mızrağını tek bir Musa'nın bir tanecik asasıyla kırdı. Yüz binlerce Calinus'un yüz binlerce hekimlik hünerleri vardı. İsa'nın ve nefesinin yanında batıl oldu. Yüz binlerce şiir defterleri vardı. Bir tek Ümmi'nin kitabına karşı ayıp ve ar haline geldi. Aşağılık olmayan kişi böyle galip Allah huzurunda niçin ölmesin? Çok dağ gibi gönüller kopardı. Kurnaz kuşu iki ayağından asa koydu. Akıl ve zekada kemale ermekle Allah'a varılmaz. Padişahın fazıl ve ihsanı aczini bilen kişiden başkasını kabul etmez. Hey gidi hey, çok köşe bucak kazıcı ve hazine doldurucular, o kurup duran kişiye, o öküze vezire maskara oldular. Öküz kimdir ki sen onun maskarası olasın? Toprak nedir ki sen onun otu olasın? Bir kadının kötü işten yüzü sararınca, utanınca Allah onu çarpıp zühre yıldızı yaptı. Bir kadını zühre yapmak çarpma oldu da balçık haline geliş çarpılma değil midir? Be inatçı ruh, seni en yüksek göklere çıkarırken sen en aşağılıklara, su ve çamura doğru gittin. Akılların bile imrendiği öyle bir varlığı bu alçaklık yüzünden değiştin. Şimdi bak, bu senin kendini çarpman nasıl? O çarpılma yanında bu gayet aşağı. Himmet atını yıldız cihetine sürdün. Nücum ilmiyle uğraştın da secde edilmiş Adem'i tanımadın. Ey hayırsız evlat! Nihayet sen Ademoğlusun. Ne vakte dek alçaklığı şeref sayarsın? Niceye dek ben alemi zapt edeyim, bu cihanı kendi varlığımla doldurayım dersin. Dünyayı baştan başa kar kaplasa, güneşin harareti bir görünüşte onu eritir. O vezirin vebalini de, daha onun gibi yüz binlercesinin vebalini de Allah bir kıvılcımla yok eder. O, aslı olmayan hayalleri tamamıyla hikmet yapar. O zehirli suyu şerbet haline getirir. O zan ve şüphe doğuran sözleri hakikat ve yakın haline getirir. Kin ve adavet sebeplerinden dostluk ve muhabbet belirtir. İbrahim'i ateş içinde besler, korkuyu ruhun emniyeti ve selameti yapar. Onun sebep yakıcılığına hayranım. O vezir kendince başka bir hile kurdu. Vaiz ve nasihati bırakıp halvete girdi.
Müritleri yakıp yandırdı. Tam 40-50 gün halvette kaldı. Halk onun iştiyakından, hal ve tavrı ile sözünden, sohbetinden uzak düştükleri için deli oldular. Onlar yalvarıp sızlanıyorlardı. Vezir ise halvette riyazetten iki büklüm olmuştu. Hepsi birden, biz sensiz kötü bir hale düştük, karışıklık içindeyiz. Değneğini yeden birisi olmadıkça körün ahvali ne olur? İnayet et, Allah için olsun, bundan ziyade bizi kendinden ayırma. Bizler çocuk gibiyiz, sen bize dadısın, sen bizim üzerimize o gölgeyi döşe demişlerdi. Vezir dedi ki, ruhum dostlardan uzak değildir, fakat dışarı çıkmaya izin yok. Emirler rica ve şefaate, müritler dil uzatmaya başladılar. Ey kerem sahibi, bu ne kötü talih ki sensiz gönülden de yetim kalmışızdır, dinden de. Sen bahaneler ediyorsun, biz ise dertle yürek yangınlığından soğuk soğuk ah edip duruyoruz. Biz senin sohbetine alışmışız, biz senin hikmet sütünle beslenmişiz. Allah aşkına bize bu cefayı yapma, lütfet, bugünü yarına bırakma. Gönlün razı olur mu aşıkların akıbet istifadesiz kalsınlar? Hepsi de karadaki balık gibi çırpınıyorlar. Suya aç, ırmağın bendini yık. Ey zamanede naziri olmayan zat, Allah aşkına halkın imdadına yetiş. Vezir dedi ki, dikkat ediniz ey dedikodu düşkünleri, dilden çıkan ve kulakla duyulan zahiri vaizleri arayanlar. Bu aşağılık duygu kulağına pamuk tıkayın. Ten gözünden duygu başını çözün. O gizli kulağın pamuğu baş kulağıdır. Bu kulak sağır olmadıkça o can kulağı sağırdır. Hissiz, kulaksız, fikirsiz olur ki irciye Allah'a geri dön hitabını işitesiniz. Sen uyanıklık dedikodusunda oldukça uyku sohbetinden nasıl olur da bir koku alabilirsin? Bizim sözümüz, işimiz hariçte yürümektedir. Batini yürümek ise gökler üzerinde olur. Cisim kuruluğu bu alemi gördü. Çünkü kuruluktan, bu alemden doğdu. Can İsa'sı ayağını denize attı. Kuru cismin yürümesi kuruya düştü. Ama canın yürümesine gelince ayağını denizin ta ortasına bastı. Ömür kuruluk yolunda gah dağ, gah deniz, gah ova aşarak geçip gittikten sonra bu hayatı nerede bulacaksın? Deniz dalgalarını nerede yaracaksın? Kara dalgası bizim kuruntularımız, anlayışımız ve fikrimizdir. Deniz dalgası ise kendinden geçiş, sarhoşluk ve yokluktur. Sen bu sarhoşlukta oldukça o sarhoşluktan uzaksın. Bundan sarhoş oldukça o kadehten nefret eder durursun. Zahir dedikodusu toz gibidir. Kulak gibi bir müddet dinlemeye adet edin. Hepsi dediler ki, ey bahane arayan hakim, bu cefayı bize reva görme. Hayvana takati derecesinde yük yüklet, zayıflara iktidarları nispetinde iş havale et. Her kuşun yiyeceği lokma kendine göredir. Nasıl olur da her kuş bir inciri bütün olarak yutabilir? Çocuğa süt yerine ekmek verirsen zavallı yavruyu o ekmek yüzünden öldü bil. Ondan sonra dişleri çıkınca kendi kendine onun için ekmek ister. Henüz kanadı çıkmayan kuş uçmaya kalkışırsa her yırtıcı kedinin lokması olur. Ama kanatlanınca o kendisinden teklifsizce iyi ve kötü ıslık olmaksızın uçar. Senin sözün şeytanı susturur, senin lütuf ve kerimin bizim kulağımıza akıl ve fehim verir. Söyleyen sen olunca kulağımız tamam akıldan ibarettir. Madem ki deniz sensin, kurumuz da denizdir. Ey 8. gökteki Simak burcundan denizin dibindeki balığa kadar her şey kendisinden nurlanmış olan, seninle olunca yer bize gökten daha iyidir. Sensiz biz göğün ta üstünde bile karanlık içindeyiz. Ey ay, gayrı bu felek nedir ki seninle mukayese edilebilsin? Göklerin sureta yüksekliği var, mana yüzünden yükseklik temiz ruhundur.
Sureta yükseklik cisimlerindir. Fakat mana huzurunda cisimler isimlerden ibarettir. Vezir dedi ki, delillerinizi kısa kesiniz, nasihatimi can ve gönülden dinleyiniz. Emin isem, emin adam itham edilmez, göğe ver desem bile. Eğer ben mahs-ı kemal isem, kemali inkar nedir? Değilsem bu zahmet, bu eziyet ne oluyor? Ben bu halvetten çıkmayacağım, çünkü kalp ahvaliyle meşgulüm. Hepsi birden dediler ki, ey vezir, inkar etmiyoruz. Bizim sözümüz ağyarın sözü gibi değildir. Ayrılığından gözyaşlarımız akmakta, canımızın ta içinden ahuvahlar coşmakta. Çocuk dadı ile kavga etmez, gerçi ne kötüyü bilir ne iyiyi. Fakat boyuna ağlar durur. Biz cenk gibiyiz, sen mızrak vurmaktasın. İnleme bizden değil, sen inliyorsun. Biz ney gibiyiz, bizdeki name senden. Biz dağ gibiyiz, bizdeki seda senden. Kazanıp kaybetmede satranç oyunu gibiyiz. Ey huyları güzel, bizim kazanıp kaybetmememiz sendendir. Ey bizim canımıza can olan, biz kim oluyoruz ki seninle ortada olalım, görünelim. Biz yokuz, varlıklarımız fani suretle gösteren vücudu mutlak olan sensin. Biz umumiyetle aslanlarız ama bayrak üstüne resmedilmiş aslanlar. Onların zaman zaman hareketleri, hamleleri rüzgardandır. Hareketimiz de, varlığımız da senin vergindir. Varlığımız umumiyetle senin icadındır. Yoksa varlık lezzetini gösterdin, yok olanı kendine aşık eylemiştin. O inam ve ihsanın lezzetini, mezeyi, şarabı ve kadehi esirgeme. Esirgersen kim arayıp tarayabilir? Nakış nakkaşla nasıl mücadele eder? Bize bizim efalimize bakma, kendi ikramına, kendi cömertliğine bak. Biz yoktuk, mücadelemiz de yoktu. Senin lütfun bizim söylenmemiş sırlarımızı da işitiyordu. Nakış, nakkaşın ve kaleminin huzurunda ama karnındaki çocuk gibi aciz ve eli bağlıdır. Kudret huzurunda bütün alem mahlukları iğne önünde gergef gibi acizdir. Kudret gergefe bazen şeytan resmi, bazen insan resmi işler. Gah neşe, gah keder nakşeder. Gergef'in eli yok ki onu def için kımıldatsın. Dili yok ki fayda zarar hususunda ses çıkarsın. Sen beytin tefsirini Kur'an'dan oku. Allah attığın zaman sen atmadın dedi. Biz bir ok atarsak atış bizden değildir. Biz yayız, o yayla ok atan Allah'tır. Bu cebir değil, cebbarlığın manasıdır. Cebbarlığı anış da ancak Allah'a tazarru ve niyaz içindir. Bizim figanımız mustar ve kudretsiz olduğumuzun delilidir. Yaptığımızdan utanmamız da elimizde ihtiyar olduğuna delildir. Yapıp yapmamada ihtiyarımız varsa utanma ne? Bu açıklanma, bu utanış, bu teeddüp ne? Hocaların şakirtleri terbiye etmesi niçin? Fikir neden tedbirlerden tedbirlere dönüyor? Eğer sen o cebirden gafildir, Hakk'a mensup olan ay bulutta yüzünü gizliyor dersen, buna hoş bir cevap var. Dinlersen küfürden geçer, dini tasdik eder, bana tabi olursun. Hasret ve figan hastalık zamandadır. Hastalık zamanı tamamıyla uyanıklık zamanıdır. Hasta olduğun zaman günahından istiğfar eder durursun. Sana günahın çirkinliği görünür, iyileşince yola geleyim diye niyet edersin. Bundan sonra kulluktan başka bir iş ihtiyar etmeyeyim diye ahd eylersin. Şu halde bu yakinen anlaşıldı ki hastalık sana akıllılık bahşediyor. Ey asıl arayan kimse, şu aslı bil ki kimde dert varsa o koku almış, dermana ermiştir. Kim daha ziyade uyanıksa o daha ziyade dertlidir. Kim işi daha iyi anlamışsa onun benzi daha sarıdır. Hakkın cebrinden agah isen feryadın nerede? Cebbarlık zincirini görüşün hani? Zincire bağlanan nasıl olur da neşelenir?
Hapiste esir olan nasıl hürlük eder? Eğer ayağını bağladıklarını, başına padişah çavuşlarının dikildiğini görüyorsan, gayrı sen de acizlere çavuşluk etme. Çünkü bu vazife acizlerin huyu ve tabiatı değildir. Madem ki görmüyorsun, Allah'ın cebrinden bahsetme. Görüyorsan hangi gördüğünün nişanesi? Hangi bir işe meylin varsa o işte kendi kudretini apaçık görür durursun. Hangi işe meylin ve isteğin yoksa bu Allah'tandır diye kendini cebri yaparsın. Peygamberler dünya işinde cebridirler, kafirler de ahiret işinde. Peygamberlerin ahiret işinde ihtiyarları vardır, cahillerin de dünya işinde. Zira her kuş kendi cinsinin bulunduğu yere gider. Bedeni geride uçmaktadır, canı daha tez, daha ileri gitmekte. Kafirler sicin cinsinden olduklarından dünya zindanına rahat rahat gelmişlerdir. Peygamberler illiyi cinsinden olduklarından can ve gönül illiyine doğru gitmişlerdir. Bu sözün sonu yoktur. Fakat biz yine dönüp o hikayeyi tamamlayalım. Vezir içeriden seslendi. Ey müritler, benden size şu malum olsun ki İsa bana hep yakınlarından, arkadaşlarından ayrıl, tek ol, yüzünü duvara çevirip yalnızca otur, kendi varlığından da halveti ihtiyar et diye vahyetti. Bundan sonra konuşmaya izin yok, bundan sonra dedikodu ile işim yok. Dostlar, elveda, ben öldüm, yükümü 4. göğe ilettim. Bu suretle de ateşe mensup feleğin altında zahmet ve meşakkatler içinde yanmayalım. Bundan sonra 4. kat gök üstünde İsa'nın yanında oturacağım. Neden sonra o emirleri yalnız ve birer birer çağırıp her birine bir söz söyledi. Her birine İsa dininde Allah vekili ve benim halifem sensin, öbür emirler senin tabilerindir. İsa umumunu senin taraftarın ve yardımcın etti. Hangi emir baş çeker, tabi olmazsa onu tut. Ya öldür yahut esir et, hapse at. Ama ben sağ iken bunu kimseye söyleme. Ben ölmedikçe reisliğe talip olma. Ben ölmedikçe bunu hiç meydana çıkarma. Saltanat ve galebe davasına kalkışma. İşte şu tomar ve onda Mesih'in hükümleri. Bunu ümmete fasih bir tarzda oku, dedi. O her emire ayrı olarak şunu söyledi. Allah dininde senden başka naip yoktur. Her birini ayrı ayrı ağırladı. Ona ne söylediyse buna da onu söyledi. Her birine bir tomar verdi. Her tomar öbürünün zıttını ifade ediyordu. O tomarların metni ya harfinden elif harfine kadar olan harflerin şekilleri gibi birbirine aykırıdır. Bu tomarın hükmü öbürünün zıttıydı. Bu zıt diyeti bundan önce bildirdik. Ondan sonra daha 40 gün kapısını kapadı. Kendisini öldürüp varlığından kurtuldu. Halk onun ölümünü haber alınca kabrinin üstü kıyamet yerine döndü. Bir hayli halk onun yası ile saçlarını yolarak, elbiselerini yırtarak mezarı üstüne yığıldı. Arap'tan, Türk'ten, Rum'dan, Kürt'ten oraya toplananların sayısını da ancak Allah bilir. Mezarın toprağını başlarına serptiler. Onun derdini yerinde ve dertlerine derman gördüler. Bir ay ahali mezarı üstünde gözlerinden kanlı yaşlara yol verdiler. Onun ayrılığı derdinden padişahlar da, büyükler de, küçükler de ahu figan ediyorlardı. Bir ay sonra halk dedi ki, ey ulular, siz beylerden o vezirin makamına oturacak kimdir? Ki biz o zatı vezirin yerine imam ve mukteda tanıyalım. Elimizi de eteğimizi de onun eline teslim edelim. Madem ki güneş battı ve bizim gönlümüzü dağladı, onun yerine çırağı yakmaktan başka çaremiz yok. Sevgili göz önünden kayboldu mu, onun visalinden mahrum kaldık mı, yerine birisinin vekil olması, birisinin bize yadigar kalması gerekir. Gül mevsimi geçip gülşen harap olunca gül kokusunu nereden alalım? Gül suyundan.
Ulu Allah açıkça meydanda olmadığından bu peygamberler Hakk'ın vekilleridir. Hayır, yanlış söyledim. Vekil ile vekil edeni iki sanırsan bu hatadır. İyi bir şey değil. Sen surete taptıkça ikidir. Suretten kurtulana göre ise birdir. Surete bakarsan gözün ikidir. Sen onun nuruna bak ki o birdir. Bir adam gözün nuruna bakarsa iki gözün nuru birbirinden ayırt edilemez. Bütün peygamberler doğrudur. Allah peygamberlerini birbirinden ayırt etmeyiz. Bir yerde 10 tane çırağı bulundurulursa görünüşte her biri öbüründen ayrıdır. Nuruna yüz çevirirsen şüphesiz ki birinin nurunu öbürlerinden ayırt etmeye imkan yoktur. 100 tane elma, 100 tane de ayva saysan her biri ayrı ayrıdır. Onları sıkarsan 100 kalmaz, hepsi bir olur. Manalarda taksim ve sayı yoktur. Ayırma, birleştirme olamaz. Dostun dostlarla birliği hoştur. Mana ayağını tut, ona meylet, suret serkeştir. Serkeş sureti esiyetle eritip mahveyle ki onun altında define gibi olan vahdeti göresin. Eğer sen eritmezsen onun Allah'ın inayetleri esasen onu eritir. Ey gönlüm kulu olan Allah! O hem gönüllere kendini gösterir hem dervişin hırkasını diker. Hepimiz yayılmıştık ve bir cevherdik. Orada başsız ve ayaksızdık. Güneş gibi bir cevherdik. Düğümsüz ve saftık. Su gibi. O güzel ve latif nur surete gelince kale burçlarının gölgesi gibi sayı meydana çıktı. Mancınıkla burçları yıkın ki bu bölüğün arasından ayrılık kalksın. Mutlaka ben bunu açar, anlatırdım. Fakat bir fikir bile sürçmesin, bundan korkarım. Nükteler keskin bir çelik kılıç gibidir. Eğer kalkanın yoksa gerisin geriye kaç. Kalkansız bu elmasın karşısına gelme. Çünkü kılıca kesmekten utanç gelmez. Ben bu sebepten kılıcı kına koydum. Ters okuyan birisi aykırı mana vermesin. Hikayeyi tamamlamaya doğrular topluluğunun vefakarlığından bahse geldik. O reisin ölümünden sonra kalktılar. Yerine bir vekil istedilerdi. O emirlerin birisi öne düşüp o vefalı kavmin yanına gitti. Dedi ki, İşte o zatın vekili, zamanede İsa halifesi benim. İşte Tomar, ondan sonra vekilliğin bana ait olduğuna dair burhanımdır. Öbür emir de pusudan çıka geldi. Hilafet hususunda onun davası da bunun davası gibiydi. O da koltuğundan bir tomar çıkardı, gösterdi. Her ikisinin de Yahudi kızgınlığı başladı. Diğer emirler de bir bir katar olup birbirlerinin ardınca davaya kalkışıp keskin kılıçlar çektiler. Her birinin elinde bir kılıç ve bir tomar vardı. Sarhoş filler gibi birbirlerine düştüler. Yüz binlerce Hristiyan öldü. Bu suretle kesik başlardan tepe oldu. Sağdan soldan sel gibi kanlar aktı. Havaya dağlarcasına tozlar kalktı. O vezirin ektiği fitne tohumları onların başlarına afet kesilmişti. Cevizler kırıldı. İçi sağlam olan kırıldıktan sonra temiz ve latif ruha malik oldu. Ancak ten nakşına ait olan öldürmek ve ölmek, nar ve elmayı kırmak, kesmek gibidir. Tatlı olan nardenk şerbeti olur, çürümüş olanın ise bir sesten başka bir şeyi kalmaz. Esasen manası olan meydana çıkar, çürümüş olan rüsva olur gider. Ey surete tapan, manayı elde etmeye çalış. Çünkü mana suret tenine kanattır. Mana ehliyle düş kalk ki hem ata ve ihsan elde edesin hem de feta olasın. Bu cisimde manasız can, hilafsız, kılıf içinde tahta kılıç gibidir. Kılıfta bulundukça kıymetlidir. Çıkınca yakmaya yarar bir alet olur. Tahta kılıcı muharebeye götürme, ahu figane düşmemek için önce bir kere kontrol et. Eğer tahtadansa yürü, başkasını ara. Eğer elmassa sevinerek ileri gel. Elmas kılıç velilerin silah deposundandır. Onları görmek size kimyadır. Bütün bilenler ancak ve ancak bunu böyle demişlerdir.
Bilen alemlere rahmettir. Nar alıyorsan gülen çatlak narı al ki onun gülmesi sana tanesi olduğunu haber versin. O ne mübarek gülmedir ki cam kutusundaki inci gibi ağızdan gönlü gösterir. Mübarek olmayan gülme lanetin gülmesidir. Ağzını açınca kalbinin karalığını gösterir. Gülen nar bahçeyi güldürür. Erler sohbeti de seni erlerden eder. Katı taş ve mermer bile olsan, gönül sahibine erişirsen cevher olursun. Temizlerin muhabbetini ta canının içine dik. Gönlü hoş olanların muhabbetinden başka muhabbete gönül verme. Ümitsizlik diyarına gitme. Ümitler var. Karanlığa varma. Güneşler var. Gönül seni gönül ehlinin diyarına. Ten seni su ve çamur hapsine çeker. Agah ol. Bir gönüldeşten gönül gıdasını al. Onunla gönlünü gıdalandır. Yürü. İkbali bir ikbal sahibinden öğren. İncil'de Mustafa'nın o peygamberler başının adı vardı. Sıfatları, şekli, savaşı, oruç tutuşu ve yiyişi anılmıştı. Hristiyan taifesi o da o hitaba geldikleri zaman sevap için yüce adı öperler, latif vasfa yüz sürerlerdi. Bu söylediğimiz fitne esnasında o taife fitneden, kargaşalıktan emindiler. Onlar o emirlerin ve vezirin şerlerinden emin olup Ahmet adının sığınağında korunmuşlardı. Onların nesli de çoğaldı. Ahmet'in nuru bunlara yardım etti, yar oldu. Hristiyanlardan Ahmet adını hor tutan diğer fırka, fitnelerden ve o tedbiri de şom, fitnesi de şom vezir yüzünden hor ve kıymetsiz bir hale geldi. Manaları ters, sözleri aykırı tomarlara uymalarından dolayı dinleri de müşevveş bir hale geldi, hükümleri de. Ahmet'in adı böyle yardım ederse, acaba nuru nasıl korur? Ahmet adı sağlam bir kapı olunca o emin ruhun zatı ne olur? Vezirin belası yüzünden yoldan çıkmış olan o nasihat kabul etmez padişahtan sonra. İsa dinini mahva çalışan diğer bir Yahudi padişahının hikayesi. İsa kavminin dinini mahviçin aynı Yahudinin neslinden diğer bir padişah meydana çıktı. Bu diğer padişahın meydana çıkışına haber almak istersen ve Semai Zatül Buruç suresini oku. Birinci padişahtan doğan kötü adete bu padişah da ayak uydurdu. Bil ki o çeşit sitem ve zulümlerden bu ne yaparsa Allah günahını artıksız, eksiksiz ilk zalimden sonra arar. Kim kötü bir adet koyarsa ona her an lanet gider durur. İyiler gittiler, güzel usul ve adetleri kaldı. Kötü adamlardan da zulümler ve lanetler. Kıyamete kadar o kötülerin cinsinden kim vücuda gelse yüzü o kötülüğedir. Bu tatlı suyla tuzlu su damar damardır. Halk arasında sur üfürülünceye dek birbirine karışmadan böylece gider durur. İyilere tatlı su miras kaldı. O ne mirasıdır? Evrensel kitap mirası. Dikkat edersen görür anlarsın ki taliplerin dileği peygamberlik cevherinin şuleleridir. O şuleleri dilerler. Şuleler mücevherlere tabi olarak parıldar ve dönerler. Şule nereden çıkıyorsa madeni neredeyse oraya gider. Güneş bir burçtan bir burca gidip durduğundan pencereye vuran ziyası da evin etrafında döner dolaşır. Kimin bir yıldızla alaka ve merbuyeti varsa o kendi yıldızıyla döner dolaşır. O yıldızın tesiri altındadır. Talihli Zühre ise şevki çalıp çağırmayı, aşkı diler, onlara adam akıllı meyli vardır. Kan dökücü huylu Mirrihe mensup ise cenk, bühtan ve düşmanlık arar. Yıldızların ardında yıldızlar vardır ki, onlarda ihtirak ve nahis olmaz. Onlar bu meşhur 7 kat gökten başka diğer göklerde seyir ve hareket ederler. Birbirlerine bitişik ve birbirlerinden ayrı olmayan bu yıldızlar Allah nurlarının ışığında dururlar. Her kimin talihi o yıldızlardan olursa o kimsenin zatı kafirleri taşlayıp yakar. Onun hışmı bazen galip gelen, bazen mağlup olan ve tesiri böylece değişerek yürüyen Mirrih'in hışmına benzemez. Galip nur, noksandan ve karanlıktan emindir.
Allah nurunun iki parmağı arasındadır. O nuru canlara hak saçtı. Devletliler onun eteklerini doldurmuşlardır. O nur saçısını bulan yüzünü Allah'ın gayrısından çevirmiştir. Kimin aşk eteği yoksa o nur saçısından nasipsiz kalmıştır. Cüzülerin yüzü külle doğrudur. Bülbüllerin aşkı güledir. Öksüzün rengini dışından, insanın rengini sarı kırmızı her neyse içinden ara. İyi renkler temizlik küpünden hasıl olur. Çirkinlerin rengi ise kirli kara sudan meydana gelir. O latif rengin adı Sıbgatullah, Allah boyasıdır. Bu kirli rengin kokusu ise Allah lanetidir. Denizden olan yine denize gider. Nereden gelmişse yine oraya varır. Dağ başından hızlı hızlı akan seller, bizim tenimizden de aşka karışık olarak akıp giden can aslına gidip kavuşur. Yahudi padişahının ateş yaktırması, ateşin yanına kim puta secde ederse ateşten kurtuldu diye bir put diktirmesi. O köpek Yahudi bak ne tedbirde bulundu, ateşin yanına bir put dikti. Kim bu puta taparsa kurtulur, secde etmeyen ateşin tam ortasına oturur dedi. O bu nefis putunun cezasını vermeyince nefis putundan başka bir put doğdu. Putların anası nefsinizin putudur. Çünkü o put yılan, bu put ejderhadır. Nefis demir ve taştan yapılan çakmaktır. Put kıvılcımdır. O kıvılcım su ile söner. Fakat taş ve demir su ile söner mi? Adem oğlunda bu ikisi oldukça ne vakit ve nasıl emin olur? Taş ve demir ateşi içlerinde tutarlar. Su onların ateşine işleyemez, tesir edemez. Irmak suyundan harici ateş söner. Fakat taş ve demirin içine su nasıl girer? Küpün ve testinin suyu fanidir. Lakin pınarın suyu daima taze ve bakidir. Ateş ve dumanın aslı demir ve taştır. Hristiyan ve Yahudi küfrü ikisinin feridir. Put bir testide gizli kara sudur. Nefsi muhakkak olarak o kara suya pınar bil. O yontulmuş put kara sel gibidir. Put yapan nefis ana yolda bir pınardır. Bir taş parçası 100 testiyi kırar ama pınar suyu durmadan kaynar. Put kırmak kolay, gayet kolaydır. Fakat nefsi kolay görmek cahilliktir. Ey oğul, nefsin misal ve suretini istersen 7 kapılı cehennemin kıssasını oku. Nefsin her anda hilesi var. Her hilesinde yüzlerce Firavun'a uyanlarla boğulmuş. Musa'nın Allah'ına ve Musa'ya kaç, Firavunluk ederek iman suyunu dökme. Ahad ve Ahmet'e yapış, ey kardeş, ten Ebu Cehil'inden kurtul. O Yahudi padişahının küçük bir çocukla bir kadını getirip o çocuğu ateşe atması, çocuğun dile gelerek halka ateşe atılmaya teşvik eylemesi. O Yahudi bir kadını çocuğuyla putun önüne getirdi. Ateş yalımlanmıştı. Çocuğu anasından alıp ateşe attı. Kadın korkup gönlünü imandan ayırdı. Kadın put önünde secde etmek isteyince çocuk ateş içinde ben ölmedim ana gel gerçi zahirde ateş içindeysem de ben burada iyiyim hoşum. Bu ateş perde olarak zahirde bir göz bağıdır. Fakat hakikatte mana yakasından baş çıkarmış, zuhur etmiş bir rahmettir. Ana, gel de Allah'ın burhanını gör ki bu suretle hak haslarının zevk ve işaretini de göresin. Ana, hakikatte ateş olan fakat zahiren suya benzeyen bir alemden çık. Bu ateşe gir de ateşe benzeyen suyu gör dedi. Ateşe gir de ateş içinde gül ve Yasemin bulan İbrahim'in sırlarını gör. Senden doğarken ölümü görüyordum. Senden ayrılmaktan pek korkuyordum. Halbuki senden doğunca havası hoş, rengi güzel bir aleme gelip dar bir zindandan kurtuldum. Şimdi şu ateş içindeki sükun ve rahatı bulunca dünyayı ana rahmi gibi görmeye başladım. Bu ateş içinde bir alem gördüm ki her zerresinde bir İsa nefesi var. Şekli yok, kendisi var bir cihan. O zahiren var olan dünya ise sebatsız şekilden ibaret. Ana, analık hakkı için gel gir, bu ateşin ateşlik hassası yok. Ana gel gir, tam talih ve devlet zamanı. Ana gel gir, devlet elinden kaçırma. O köpeğin kudretini gördün, gel de bir de Allah'ın lütuf ve kudretini gör.
Ben sana acıdığımdan ayağını çekiyorum, yoksa neşemden zaten seni kayıracak halde değilim. İçeri gel, başkalarını da çağır ki padişah ateş içine sofra kurmuştur. Ey Müslümanlar, hepiniz ateşe girin. Din lezzetinden başka her şey azaptan ibarettir. Ey ahali, hepiniz yüzlerce baharı olan bu nasibe pervane gibi gelin atılın diye bağırdı. O cemaat ortasında böylece bağırmakta, halk sesinden heybet içinde kalmaktaydı. Bunun üzerine kadın erkek kendilerini ihtiyarsız ateşe atmaya başladılar. Hem de memur olmaksızın, kimse kendilerine cebretmeksizin, yalnız dost aşkıyla. Çünkü sevgili her acıya lezzet verir. Nihayet öyle oldu ki hademe halkı ateşe atılmayınız diye men etmeye başladı. O Yahudi yüzü kara ve mahcup bir hale geldi. Bu sebeple pişman oldu, gönlü sıkıldı. Zira halk imana eskiden olduğundan daha ziyade aşık, kendilerini feda etmekte daha fazla sadık oldular. Şükrolsun ki şeytanın hilesi ayağına dolaştı. Şükrolsun ki şeytan da kendisini yüzü kara gördü. Halkın çehresini sürüp bulaştırdığı zillet tamamıyla o adamlıktan dışarı padişahın yüzüne bulaştı. O pervasızca halkın elbisesini yırtardı. Kendininki yırtıldı. Halkın elbisesi sağlam kaldı. Muhammed Aleyhisselam'ın adını eğlenerek anan kimsenin ağzının çarpık kalması. Birisi ağzını eğerek Ahmet adını alayla andı. Ağzı çarpıldı, öyle kaldı. Pişman olup, ey Muhammed affet, ey peygamber sen min ledün ilminden lütuflara mahzarsın. Ben bilgisizlikten seninle alay ettim, alay edilmeye layık ben oldum dedi. Allah bir kimsenin perdesini yırtmak isterse onu temiz kişileri taan etmeye meylettirir. Allah bir kimsenin ayıbını örtmek isterse o kimse ayıplı kimselerin ayıbı hakkında ses çıkaramaz olur. Allah yardım etmek dilerse bize yalvarmak ve münacatta bulunmak meylini verir. Onun için ağlayan göz ne mübarektir. Onun aşkıyla yanıp kavrulan yürek ne mukaddestir. Her ağlamanın sonu gülmektir. Sonunu gören adam mübarek bir kuldur. Akarsu neredeyse orası yeşerir. Nerede gözyaşı dökülürse oraya rahmet nazil olur. İnleyen dolap gibi gözü yaşlı ol ki can meydanında yeşillikler bitsin. Ağlamak istersen gözyaşı dökenlere acı. Merhamete nail olmak istersen zayıflara merhamet et. O Yahudi padişahının ateşe hitap eylemesi. Padişah ateşe yüz çevirip dedi ki, ey sert huylu, tabiatındaki o cihanı yakıcılık nerede? Niye yakmıyorsun? Ne oldu senin hassan? Yoksa bizim talimizden niyetin mi değişti? Sen ateşe tapana bile lütfetmezsin. Sana tapmayan nasıl kurtuldu? Ateş, sen hiç sabırlı değildin. Niye yakmıyorsun? Sebep ne? Kadir mi değilsin? Bu göz bağı mı, yoksa akıl bağı mı? Böyle yücelmiş alev nasıl yakmaz? Seni birisi büyüledi mi, yoksa bu simya mı? Yahut tabiatının değişmesi bizim talihimizden mi? Ateş dedi ki, ey şaman, ben yine o ateşim. Hele bir içeri gel de benim hararetimi gör. Benim tabiatım da değişmedi, unsurum da. Ben Allah kılıcıyım, izinle keserim. Türkmenin köpekleri çadır kapısında misafire yaltaklanmış ama çadır yanına yabancı biri uğrayacak olursa köpeklerden aslancasına hamleler görür. Kullukta ben köpekten aşağı değilim. Allah da hayat ve kudrette bir Türk'ten aşağı kalmaz. Tabiat ateşi eğer seni gamlandırırsa o yakış din sultanının emriyledir. Tabiat ateşi eğer sana sevinç verirse ona o sevinci din sultanı verir. Gam görünce istiğfar et. Çünkü gam halik emriyle tesir eder. Allah isterse bizzat gam neşe, bizzat ayak bağı, azatlık ve hürriyet olur. Rüzgar, toprak, su, ateş kölelerdir. Benimle seninle ölüdürler, hakla diridirler, ancak onun emrini tutarlar. Ateş Allah huzurunda daima emri hazırdır. Aşık gibi gece gündüz daima kıvranıp durmaktadır. Taşı demire vurunca kıvılcım sıçrar. Fakat kıvılcım senin çakmağa çakmanla değil, Allah fermanıyla dışarıya ayak basar. Zulüm demiriyle taşını birbirine vurma. Çünkü bu ikisi erkek ve kadın gibi çocuk meydana getirirler.
Taş ve demir sebepten ibarettir. Ama ey iyi adam, sen daha ileriye bak. Çünkü bu sebebi o sebep olmaksızın zuhura getirmiştir. Zahiri sebep, hakiki sebep olmaksızın kendi kendine nasıl meydana gelir? Enbiya'ya rehber olan o sebepler bu sebeplerden daha yüksektir. Bu sebebi müessir bir hale getiren o sebeptir. Bazen de olur ki semeresiz ve atıl kılar, hükümsüz bırakır. Bu sebebe akıllar mahremdir. O sebeplerin mahremi de enbiyadır. Bu sebep kelimesinin Türkçesi nedir? Denirse iptir diye cevap ver. Bu ip bu kuyuda işe yarar. Çıkrığın dönmesi ipin sarılıp koyu verilmesine sebeptir. Fakat çıkrığı döndüreni görmemek hatadır. Dünyada bu sebep iplerine sakın ha, sakın ha bu başı dönmüş felekten bilme ki felek gibi bomboş ve sersem bir halde kalmayasın. Akılsızlıktan çıra gibi yanmayasın. Rüzgar Halik'in emriyle ateş olur. Her ikisi de Allah şarabıyla sarhoş olmuşlardır. Ey oğul! Eğer gözünü açarsan Hilm suyunun da hışım ateşinin de haktan olduğunu görürsün. Rüzgarın canı Hakk'a vakıf olmasaydı at kavmini müminlerden nasıl ayırt ederdi? Hud, müminlerin bulundukları yerin çevresine bir çizgi çizdi. Rüzgar o araya gelince hafif ve latif bir halde esiyordu. Çizgiden dışarıda olanların hepsini havada parça parça ediyordu. Şeyban-ı Rai de sürünün etrafında böyle apaçık bir çizgi çekerdi. Cuma günü namaz vakti cuma namazına gidince kurtlar sürüye saldırmasın, yağmalamasınlar diye böyle yapardı. Hiçbir kurt çizgiden içeri girmezdi. Hiçbir koyun da çizgi dışına çıkmazdı. Allah erinin dairesi kurdun hırs yeline de set ve mania olmuştu, koyunun hırs yeline de. Böylece ecel rüzgarı da ariflere gül bahçelerinden esip gelen rüzgar gibi latif ve hoştur. Ateş İbrahim'e diş geçiremedi. Çünkü Allah seçilmişiydi, onu nasıl ısırabilir? Din erbabı da şehvet ateşinden yanmaz. Halbuki başkalarını ta yerin dibine geçirmiştir. Deniz dalgası Allah fermanı ile koşunca Musa kavmini Kıptilerden ayırt etti. Allah fermanı erişince toprak Karun'u altınlarıyla tahtıyla ta dibine çekti. Su ile toprak İsa'nın nefeslerinden gıdalanınca kol kanat açtı, kuş olup uçtu. Allah'a tesbih etmen, su ve topraktan meydana gelmiş olan cesedinden çıkan bir buhardan, bir nefesten ibarettir. Fakat gönül doğruluğu yüzünden cennet kuşu olmuş, oraya uçup gitmiştir. Tur Dağı Musa nurundan raksa geldi. Kamil bir sufi oldu. Noksandan kurtuldu. Daha bir aziz sufi olursa şaşılacak ne var? Musa'nın cismi de bir kemik parçasından ibaretti. Yahudi padişahının bu söze ehemmiyet vermeyip inkar etmesi, kendisine nasihat edenlerin nasihatlerini kabul etmemesi. O Yahudi padişahı bu ilginç mucizeleri gördü. Fakat ancak tan ve inkarda bulundu. Nasihatçiler, işi haddinden ileri götürme, inat hayvanını bu kadar ileri sürme dediler. Nasihatçıların ellerini bağlayıp hapsetti. Zulmünü birbirine uladı, daha fazla zulmeder oldu. Madem iş bu dereceye vardı, ey köpek, sabret, kahrımız erişti diye bir ses geldi. Ondan sonra ateş 40 arşın alevlendi, bir halka teşkil etti ve o Yahudileri yaktı. Onların asılları önceden de ateşti, sonunda da asıllarına gittiler. Zaten zümre ateşten doğmuştu. Cüzüler kül tarafına yol alır, o tarafa giderler. Onlar ancak mümini yakan bir ateştiler. Kendilerini kendi ateşleri çerçöp gibi yaktı. Mayası havi olan kimsenin mekanı ancak haviyedir. Çocuk anası onu arar, asıllar mutlaka ferileri izler. Su havuz içinde zindanda mahpus gibidir ama hava onu çeker. Zira su erkana mensuptur. 4 erkan denen havuz, ateş, su ve topraktandır. Havanın feridir. Onu havuzdan kurtarır. Azar azar dünya hapishanesinden de öyle çalar. Sözlerin temizleri bizden çıkarak ona yükselir. Ondan başkasının bilmediği yere kadar varır. Nefeslerimiz temizlik sebebiyle bizden hediye olarak beka yurduna yücelir. Sonra ululuk sahibi Allah'tan ancak rahmet olarak sözlerimizin mükafatı 2 misli bize gelir.
Sonradan kul nail olduğu şeylere bir daha nail olsun diye bizi yine o güzel sözlere sevk eder, yine bize o çeşit sözler söyletir. İşte böylece en güzel sözleri söyledikçe hep böyle sözlerin çıkmakta, Allah rahmeti inmektedir ve bu iki hal sende daimidir. Farisi söyleyelim. Bu şek ve cezbe o zevkin geldiği taraftan gelir. Her kavmin gözü bir günceyi zevk sürdüğü cihette kalmıştır. Yakinen her cinsin zevki kendi cinsiyledir. Bak, cüzün zevki kendi küllünden olur. Yahut o şey bir cinse katılma kabiliyetinde olur da ona erişince o cinsten oluverir. Su ve ekmek gibi ki bizim cinsimiz değilken bizim cinsimizden oluverdi ve vücudumuzu besledi, kuvvetimizi arttırdı. Su ve ekmeğin sureta bizimle cinsiyeti yoktur ama sonucu bakımından onu cinsimiz bil. Eğer bizimle cins olanlardan başka bir şeyden zevk alıyorsak, o da ancak bizimle cinsiyeti olana benzer bir şeydir. Cinse benzeyenden alınan zevk demi değildir. O zevk ariyettir. Ariyet nesne ise akıbet baki kalmaz. Kuşa ıslıktan zevk gelirse de cinsini bulamayınca ok gibi uçar gider. Susuz kimseye seraptan zevk gelir fakat ona erişince kaçar ve yine su arar. Müflisler kalp altından hoşlanırlarsa da o altın darphanede rüsva olur. Dikkat et, altın suyu ile boyaman seni yoldan alıkomasın. Dikkat et, batıl hayal seni kuyuya düşürmesin. Kelile'den bu hikayeyi oku ve o kıssadan hisse almaya bak. Av hayvanlarının aslana tevekkül edip çalışmayı terk etmesini söylemeleri. Güzel bir derede av hayvanları aslan korkusundan ıstırap içindeydiler. Çünkü aslan daima pusudan çıkıp birisini kapmaktaydı. O otlak bu yüzden hepsine kötü geliyordu. Hileye başvurdular, aslanın huzuruna geldiler. Biz sana gündelikle yiyecek verip doyuralım, bundan sonra hiçbir av peşine düşme ki bu otlak bize zehir olmasın dediler. Aslan dedi ki, hileye uğramasam, vefa görecek olsam dediğiniz doğru. Ben şundan bundan çok hileler görmüşümdür. İnsanların yaptıkları işlerden, ettikleri hilelerden helak olmuşum. O yılanlar, o akrepler tarafından çok ısırılmışım. İçinde pusu kurmuş olan nefis ise kibir ve kin bakımından bütün adamlardan beterdir. Benim kulağım, mümin bir zehirli hayvan deliğinden 2 kere dağlanmaz sözünü işitti. Peygamberin sözünü canla, gönülle kabul etti. Hepsi dediler ki, ey halden haberdar hakim, çekinmeyi bırak, çekinme, insanı kaderin hükümlerinden kurtaramaz. Kaderden çekinmekte perişanlık ve kötülük vardır. Yürü, tevekkül et ki tevekkül hepsinden iyidir. Ey kötü hiddetli adam, kaza ile pençeleşme ki kazada seninle kavgaya tutuşmasın. Tan yerine ağırtan Allah'tan bir zarar gelmemesi için kulun hak hükmüne karşı ölü gibi olması lazımdır. Aslan, evet, tevekkül kılavuzsa da bu sebebe teşebbüs de peygamberin sünnetidir. Peygamber yüksek sesle tevekkülle beraber yine devenin ayağını bağla dedi. Çalışan kimse Allah sevgilisidir işaretini dinle. Tevekkülden dolayı esbaba teşebbüs hususunda tembel olma dedi. Hayvanlar ona, çalışıp kazanma, bil ki halkın itikat zayıflığı yüzünden harislerin boğazları miktarınca bir riya lokmasıdır. Tevekkülden daha güzel bir kazanç yoktur. Esasen hakka teslim olmadan daha sevgili ne var? Çokları beladan belaya, yılandan ejderhaya sıçrarlar. İnsan hile etti ama hilesi kendisine tuzak oldu. Can sandığı kan içici bir düşman kesildi. Kapıyı kapadı. Halbuki düşman evinin içindeydi. Firavun'un hile ve tedbiri de işte buna benzer masallardandı. O kin güdücü 100.000'lerce çocuk öldürdü. Aradığıysa evinin içindeydi. Madem ki bizim gözümüzde birçok illet var, yürü, kendi görüşünü dostun görüşünde yok et. Bizim görüşümüze bedel onun görüşü, ne güzel bir karşılıktır. Bütün maksatları onun görüşünde bulursun. Çocuk tutucu, koşucu değilken ancak babasının omzuna biner. Fakat kuvvetlenip küstahlaşınca, elini ayağını şuraya buraya sallamaya başlayınca hemen zahmet ve ıstıraba düşer. Halkın canlar el ayak sahibi olmazdan beden kaydına düşmezden evvel vefadan sefaya uçuyordu.
Vaktaki ininiz emriyle hapsolundular. Hiddet, hırs, kanaat ve zaruret kayıtlarına düştüler. Biz Hakk'ın ayali ve süt isteyen yavrularıyız. Peygamber Hak Allah hayalidir dedi. Gökten yağmur veren, rahmetiyle can vermeye kadirdir dediler. Aslan dedi ki, evet ama kulların Allah'a bizim ayağımızın önüne bir merdiven koydu. Dama doğru basamak basamak çıkmalı, burada cebri olmak hamtamahtır. Ayağın var, nasıl olur da kendini topal edersin? Elin var, neye pençeni saklarsın? Efendi, kölenin eline beli verince söylemeden dileği malum olur. Bel gibi olan el de Allah işaretlerindendir. Sonu düşünmek hassası da onun ibareleridir. Allah'ın işaretlerini canına nakşederek ve o işarete vefakarlık ederek can verirsen, sana nice sır işaretleri bahşeyler, senden yükü kaldırır, seni iş güç sahibi eder. Şimdi yük altındasın. Allah seni yükler, bindirir. Şimdi onun emrini kabul etmektesin, sonra seni makbul eder. Şimdi onun emrini kabul etmişsin, sonra o emirleri söylersin. Şimdi vuslat arıyorsun, ondan sonra da vasıl olursun. Allah'ın nimetine şükretmeye çalışmak kudrettir. Senin cebriliğin ise o nimeti inkardır. Onun verdiği kudrete şükretmek kudretini arttırır. Cebir ise nimeti elinden çıkarır. Senin cebriliğin yolda uyumaktır. Uyuma. O kapıyı, o dergahı görmedikçe uykuya dalma. Ey dikkatsiz cebri! Sakın o meyveli ağacın altından gayrı bir yerde uyuma ki rüzgar her anda dalları silkip başına çerez ve azık döksün. Cebre inanmakla yol kesen aydutlar arasında uyumak müsavidir. Vakitsiz öten kuş nasıl olur da kurtulur? Eğer onun işaretlerine burun büküyorsan kendini erkek mi sanıyorsun? Dikkat edersen anlarsın ki kadınsın. Sendeki bu kadarcık akıl da zayi olur. Aklı uçan başsa buyruk kesilir. Zira şükretmemek uğursuz ve ayıp bir şeydir. O hal şükretmeyeni ta ateşin dibine kadar çeker götürür. Tevekkül ediyorsan çalışmak hususunda tevekkül et. Kazan da sonra Allah'a dayan. Hepsi ona bağırarak dediler ki, sebep tohumlarını eken o harisler, kadın erkek nice yüz binlerce kişi neden oldu da zamane menfaatlerinden mahrum kaldılar? Dünyanın başlangıcından beri yüz binlerce kavim ejderha gibi ağız açmışlar. O bilgili, idrakli kavimle hileler düzmüşler, tedbirlerde bulunmuşlardır. Öyle tedbirler ki, o tedbirlerle dağ bile ta dibinden kopar, yerinden ayrılırdı. Allah onların hile ve tedbirlerine, o tedbirler yüzünden dağların tepeleri bile oynar, yıkılır, dümdüz olurdu diye övdü. Bunca tedbirlere rağmen o avlanmalarından, o çalışmalarından, ezelde verilen kısmetten başka bir şey yüz göstermedi. Hepsi tedbirlerinden de aciz kaldılar, çalışmadan da. Ortada Allah'ın işi ve hükümleri kaldı. Adı sanı belli kişi. Kazanmayı bir hadden başka bir şey bilme. Ey kurnaz ve hilekar adam! Çalışmayı bir vehimden başka bir şey sanma.''